Bayan, nihayet zor günlerin sona erdi. Marky'nin öz kızı olmasan bile, şimdi Dük'ün evine başarıyla gelin oldun. Eğer bayan öz kızı olsa bile, o senin kadar iyi değil. Ben aslında Ning Markisi'nin kızıydım. Ama 3 yıl önce öz olmadığımı öğrendim. Bu yıllar boyunca dikkatli davrandım. Her şeyi markilik için planladım. Sadece bir yer edinmek için. Siz efendi ve hizmetçi gerçekten safsınız. Neden sen de gelinlik giyiyorsun? Çünkü bugün ben ve küçük Dük'ün düğün günümüz. Senin değil. Düğünü değiştirmek istiyorsan, Dük'ün evinin izin verip vermeyeceğine bakmalısın. Ablam henüz bilmiyor. Dük'ün bebeğine hamileyim. Baba ve annesinin böyle davranmana izin vermez. Onlar benim babam ve annem. Senin değil. Kalk. Wing-Wan, kız kardeşin şimdi hamile. Onu nasıl itersin? Anne, onun hamilelik rezaletini biliyorsun. Kadınlık kurallarına uymuyor. Enişteyle gizlice çocuk yaptı, ülkemizin yasalarına göre. Bu domuz kafesinde olmayı gerektirir. Kız kardeşini eleştirmeye hakkın yok. Üstelik, bu nişan zaten ona ait. Şimdi geri verilme zamanı. Geri verilme zamanı. Şimdi bu milyonlarca gümüş açığını kapattım. Sizi yok olmaktan kurtardım, siz. Şimdi köprüyü geçtikten sonra yıkmaya mı çalışıyorsunuz? Görünüşe göre artık seni tutamayız. Yoksa bu markilik kesinlikle yok olur. Marky, bu yıllar boyunca markilik gelir gider dengesiz. Hepsi büyük hanımımızın canla başla çalışıp, aile işlerini yönetmesi sayesinde. Markilik açığı kapatıldı. İmparator tarafından tasfiye edilmedik. Minnettarlığı unutamazsınız, değil mi? Bu sözler gülünç. Bu yıllar boyunca hep anne markiliği özenle yönetti. Baba dışarıda koşuşturup yoruldu. Ne zaman? Büyük hanımın başarısı oldu. Sen. Gelin. Bu saçma sapan konuşan köle kadını dışarı sürükleyin ve öldürün. Dur. Vurmayın. Xiao Tao, vurmayın. Bırakın beni. Ne bekliyorsunuz? Harekete geçin. Xiao Tao, seni riske attım. Boş hayaller kurmamalıydım. Her yerde geri adım atarak, çabalayarak iyi bir kız olmaya çalıştığımı. Hao'ya faydalı bir kız bu evde kalabilir. Zaman geri dönebilseydi bu kadar aptal olmazdım. Xiao Tao ile ben ölmedik miydi? Wing-Wan, kız kardeşinin yıllarca dışarıda kaldığını söyledin. Bana kızar mı acaba? Bu bir rüya değil mi? Yeniden doğmuşum. Yingling'liğe dönmüşüm. Ve eve döndüğü günde. Tanrı'ya şükür, bana yeni bir şans verdi. Bu malikane ne kadar büyük ve görkemli. Güzel günlerim nihayet gelecek. Kızım, yıllardır çok çektin, anneciğim. Bu ne? Hiçbir şey. Hanım, o köylü ailesi hiçbir şeye değmez. Kızımıza hep vurup söverlerdi. Vücudu hastalıklarla doldu. Doktor dedi ki, en iyisi güneye bakan bir avluya yerleşmek.
Böylece sağlığına kavuşur. Güneye bakan avlu. O Kingwan'ın evi değil mi? Geldi. Geçmiş hayatında Ninking'lerin eve döndüğü ilk gün. Zayıflık gösterip avlumu aldı. Kız kardeşim. Bu kadar gün çok çektin. Ablan hemen avluyu toparlayıp sana verecek. Olmaz, ablanın avlusunu alamam. Aptal çocuk, o kötü hizmetçi seni değiştirmeseydi. Şimdi bu avlu senin olurdu. Evet kız kardeşim, ben bu yuvayı yıllardır işgal ediyorum. Çok utanıyorum, şimdi asıl sahibine iade ediyorum. Eğer kız kardeşim hala reddedersen, bu malikanede kalmaya yüzüm kalmaz. Wingwan, böyle düşünmen ne güzel. Ama merak etme, sen her zaman malikanenin kızısın. Peki abla, kendi evine dönmek istemiyor musun? Bu alçak beni yıllarca dışarıda bıraktı. Malikane onu öldürmek yerine neden hala tutuyor? O vahşi yuvaya nasıl dönebilirim? Ablan şimdi başkentin 1. hanımefendisi. Nişanlısı Ning Dükü'nün varisi, onu şimdi geri gönderirsek. Malikanemiz nasıl yüzünü korur? Ning Wingwan'ın hala evlilik için değeri var. Malikaneyi daha da yükseltebilir. Ağabey, biliyorum. Annemle babamın yıllarca sevgisini işgal ettim. Kız kardeşimin kızgın olmasını anlayabiliyorum. Beni burada görmek istemiyor, yeter ki kız kardeşim mutlu olsun. Ben taşınmaya razıyım. Ben olmadan Marquis'in milyonlarca açığını kim kapatacak? Bu Marquislik yakında iflas edecek. Şimdiden Marquislikle bağlarımı koparmak istiyorum. Kızınız, yıllardır gösterdiğiniz şefkat için minnettar. Şimdi veda ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın, anne. Marquis'in eşinin her zaman merhametli olduğu söylenmez miydi? Nasıl olur da bir yetim kıza tahammül edemez? Duyduğuma göre, yıllar önce Marquis'in süt annesi çocukları değiştirmiş. Belki de Marquis'in eşi yüzündendir. Hizmetkarlara kötü davranmasından kaynaklanmıştır. Evet, Marquis'in eşi masrafları kısmak için. Süt annesinin maaşını kesmiş, bu yüzden süt annesinin oğlu tedavi olamayıp ölmüş. Süt annesi de intikam almak için çocukları değiştirmiş. Ablacığım, birazdan arabamla dönersin. Sen sus. Wingwan, sen benim öz kızım olmasan da, benim büyüttüğüm bir kızsın. Merak etme, sen her zaman bu Marquisliğin hanımefendisisin. Beyler, hanımlar. Yıllar önce Marquisliğin kötü niyetli hizmetkarı, dışarıdan bir kızla kız kardeşimi değiştirmiş. Ama çocuk masumdur. Bizim Marquislik, asla bu kadar acımasız bir aile değildir. Bu yüzden Wingwan, her zaman bizim Marquisliğin hanımefendisi olacak. Evet, haklısın. Hanımefendi, vakit geç oldu. Lütfen ikinci hanımı eve götürün. Ben Marquis'liğin gerçek hanımefendisiyim. Bekle ve gör. Seni buradan kovacağım. Madem şimdilik gidemiyorum, o zaman biraz eğlenelim. Hanımefendi, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? O, gelir gelmez bahçeni aldı. Belki de. İleride her şeyini alacak. Bunlar zaten Marquisliğe ait. İstiyorlarsa alsınlar. Ama Marquis'lik boş bir kabuk. O kadar açık var ki. Sen Marquis'liğin işlerini özenle yönetmeseydin. Marquis'lik çoktan çökerdi. Onların yedikleri, giydikleri, kullandıkları. Hepsi senin kazandığın paralar. Evet, geçmişte Marquisliğin itibarını korumak için canla başla çalışıp para kazandım. Ama sonunda Marquisliğin milyonlarca açığını kapattıktan sonra bir tekme atılıp atıldım. Bakalım bu hayatta bensiz milyonlarca açığı nasıl kapatacaklar? Marquislik bu felaketi nasıl atlatacak? Hepiniz bırakın. Fang Fei bahçesindeki her şey Marquis'liğin hanımefendisine ait. Bu mücevherler de dahil. Bazıları yıllardır başkasının yerini işgal etti. Sahte bir hanımefendi, bu mücevherleri almaya nasıl cüret eder? Bu mücevherlerin yanı sıra ablamın nişanı da benim olmalıydı. Akıllı ol, erken çık bu konaktan. Gitmen gereken yere dön.
Xiaotao. Konak kurallarına göre bir hizmetlinin üstüne çıkması nasıl cezalandırılır? Çenesi düşük hizmetliler 20 tokat yer. O halde vurun. Tutun onu. Cesaretin var mı? Ben. Durun. Ben bu konakın gerçek kızıyım. O sadece kan bağı olmayan bir piç. Sözümü dinlemeye cesaret edemiyor musunuz? Hepinizi anneme kovdurtacağım. Ne bekliyorsunuz? Ben gerçek kızım. Çabuk gelin yardım edin. Durun, durun. Daha fazla vurmayın. Giderim, tamam mı? Abla, yalvarırım. Bizi affet. Dur. Hanımı vurmaya cesaret mi ettin? Canından mı oldun? Hanımefendi. Hanım çok acı çekti. Küçüklüğünden beri. Konak kızının kimliği çalındı, çok eziyet gördü. Şimdi nihayet bulundu. Ama büyük hanım onu aşağılıyor. Kalk. Anne. Hiç ablamla yarışmak istemedim. Sadece Baba ve annenin yanında olmak istedim. Ama ablam beni bu kadar kıskandı. İyi kızım, merak etme. Ben varken kimse sana kötü davranamaz. hanımefendi, olay öyle değildi. Hanım o. Kes sesini. Winkluva. Görüyor musun? İşte yönettiğin hizmetliler. O nazik ve hoşgörülü halin nerede kaldı? Anne. Bu hizmetli üstüne çıktı, kız kardeşimin yumuşak başlılığını kullanarak. Konak kurallarını bilmediğinden dolayı yanlış yaptı. Onu cezalandırmam gerekiyordu. İleride bu kötü hizmetli kız kardeşimi yoldan çıkarmasın diye. Dışarı çıktığımızda diğer soylu ailelerin hanımefendileri görürse kız kardeşimin itibarı mahvolur. Demek öyleymiş. Wingwan, çok iyi yaptın. Buraya gelin. Bu kötü hizmetçiyi hemen evden atın. 1 dakika. Anne, Zhang teyze küçükken bana çok iyi baktı. Zhang teyze olmasaydı çoktan ölmüş olurdum. Annemi göremezdim. Kızım, ona biraz para verip tazminat ödeyelim. Sonra sana 2 güvenilir dadı bulurum. markizlik kurallarını öğretirler. Ne dersin? Kuralları iyi öğrenmezsen ileride sadece başımıza bela olursun. Markizliğimizi rezil edersin. Kardeşim, az önce benim iyi bir evlilik sözüm olduğu için kıskanmıyor muydun? Kuralları iyi öğrendiğinde annen sana daha iyi bir evlilik ayarlayacak. Geçmişte Ning King'le bu yaşlı kadını kışkırtıp başıma ne dertler açtı. Şimdi önce bu yaşlı kadınla hesaplaşalım. Anne, Zhang teyzenin kimsesi yok. kovulursa yaşayamaz. Zhang teyzeyi burada bırakalım. Aman anne, Zhang teyzeyi bırakalım. Ona basit bir iş verelim yeter. Kuralları kesinlikle iyi öğreneceğim. Tamam tamam, kabul ediyorum. Biliyordum, annem en iyisidir. Emir verin. Zhang teyzeyi ikinci kapının dışındaki çamaşırhaneye gönderin. Ablacığım, annem henüz emir vermedi, bilmeyen biri. Markizliğimizi bir yabancının yönettiğini sanar. Kingle, artık markizlikte gerçekten ablan yönetiyor. Annenin sağlığı iyi değil, artık yorulmaya uygun değil. Ablan erdemli ve yetenekli, markizliği mükemmel yönetiyor. Dışarıda da erdemli bir ünü var. Ablandan iyi öğrenmelisin. Bu kadın mı yönetiyor? Neden? Anne merak etme, kızın çok çalışacak. Sonuçta ben annenin öz kızıyım. Xiaotao, Kahya'nın anahtarlarını getir.
Anne, az önce kardeşimin dediği bir şey doğruydu. Ben bir yabancıyım, gerçekten Markizliği yönetmeye. Hakkım yok. Eskiden hep. Annenin bu sözleriyle kandırıldım, bu evi canımla yönettim. Sonunda bir tekmede atıldım. Bu sefer böyle aptal olmayacağım. Wingwan, ne yapıyorsun? Ablam, bahçeyi bana verdiğin için. İçinde öfke var sanırım. Anne, ben bu aileye katılmak istiyorum. Bu aileyi dağıtmak istemiyorum. Küçük kardeş ablayı yanlış anladı. Ablanın yaptığı her şey. Hepsi senin iyiliğin için. Başlangıçta anne beni eğitmek için. Beni tek başıma yönetmeye bıraktı. Şimdi dışarıda iyi bir ünüm var. Hep annenin öğretileri sayesinde. Şimdi sen geri döndün. Bu da annenin seni bizzat eğitmesini gerektiriyor. Tabii ki, ben seni özenle eğitmeseydim. Bugün bu kadar iyi olmazdın. Anne, o zaman sizden ev yönetimini öğreneyim. Gelecekte ablamdan geri kalmayacağım. Sadece bu kadar yıldır evi yönetmediğim için. Şu anda malikanenin gelir gider durumunu bilmiyorum. Anne endişelenme, şu anda malikanenin giderleri sorun değil. O halde Wingwan bu kadar anlayışlı olduğuna göre, anne ben. Bu saygını kabul ediyorum. Anne, o zaman kızınız izin istiyor. Sonuçta bahçeyi toparlamak zaman alacak. Tamam, sen işine bak. Ben kız kardeşinle özel konuşacağım. Gidin ve büyük hanımefendi için odayı hazırlayın. Tamam. Hanımefendi çok ileri gitti. Başlangıçta malikaneyi devraldığınızda gelir gideri karşılamıyordu. Siz malikanenin işlerini yönetmek için her yolu denediniz. Dışarıda ticaret yaparak malikaneyi yıkılmaktan kurtardınız. Hanımefendi, malikanenin giderlerinin sorun olmadığını öğrenir öğrenmez. Doğrudan yönetim yetkinizi elinizden aldı. Tamam. Ben biliyorum. Sadece senin adına haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Siz öz evlat olmasanız da. Bu malikaneyi çok iyi yönettiniz. Her zaman. Marius ve Veliaht dışarıda iş görüşmeleri yaparken, hanımefendi şarkı dinleyip bahçelerde gezerken, tüm bu giderler sadece sizin omuzlarınızda. İşe yaradığında öne çıkar, yaramadığında geri iter. Bu malikaneye hiç yakışmıyor. Sorun değil. Malikanenin hesabındaki para şu anda sadece bir ay yetecek kadar. Gelecekte malikanenin gider kaynaklarını ben yönetemem. O zaman işler karışacak. Hanımefendi, o zaman sizin dışarıda emek vererek kurduğunuz O dükkanlar ve bahçeler böylece başkasına mı verilecek? Hayır. Benim olan sonunda benim olacak. Xiaotao, bu tüccarına haber ver benden. Geçen seferki işbirliğinde değişiklik var. Yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. Bayan, kendi çıkarınızı düşünmeniz gerçekten çok iyi. Geçmiş hayatımda. Xiaotao da her zaman benim hakkımı arardı. Ne yazık ki ben onun tek bir sözünü bile dinlemedim. Geçmiş hayatımda tam olarak bu tüccarı ile yaptığım bir iş sayesinde. Elime çok büyük bir para geçti. Böylece Hao malikanesinin 100.000 gümüşlük açığını kapattım. Bu sefer kesinlikle bir başkası için çalışmayacağım. Bayan Wingwan, bu akşam saat 18.15 civarı. Hanımefendi özel olarak ana salonda birkaç masa hazırladı. Büyük bayanın dönüşü için ağırlama yapılıyor. Erken gelip büyük bayanı tebrik etmenizi bekliyor. Ne Wingwan hanımı? Büyük bayan demek bile gelmiyor mu ağzından? Hanımefendi söyledi. Büyük bayan daha yeni döndü. Dışarıdan gelenler karıştırmasın diye. Birbirinden ayırt etmek daha iyi. Zamanında orada olacağım. Hey sen, Xiaotao. aman bayan, bu tam olarak insanlıktan çıkma.
Belli ki bütün Hav malikanesine sen asıl büyük bayan değilsin demek oluyor bu. Bundan sonra size nasıl yer verilir burada? Bu tam işime geliyor. İleride malikeden ayrılmak çok daha kolay olacak. Şotao, elbisemi değiştir bana. Bir yere çıkacağım. Bayan, neden bu kadar çok yiyecek aldınız ki? Sonra kilo alırsanız ne olacak? Yeni bir hayata başladım. Geçmiş hayatımın pişmanlıklarını telafi edeceğim. Dünyanın bütün lezzetlerini yiyeceğim. Güzel hayat işte geliyorum. Hadi gidelim. Kardeşim, lütfen sakin konuşalım. Yoksa benim güzel yeniden doğuş hayatım daha başlamadan bitecek mi? Bayan, çabuk. At kaçtı. Peşine düşmek lazım. Söyleyin ey yiğit. Para mı almak istiyorsun, yoksa beni mi? Eğer para almak istiyorsan, ben Hav malikanesinin kızıyım. Ne kadar para istiyorsan. Direkt söyle, hepsini verebilirim. Eğer beni almak istiyorsan, yani. Beni almak istersen, sen adım atabilirsin. Olmaz ki. Ben bu işte adım atamam. Ama sana Yvonne kanına para verebilirim. 100 kadar güzel dansçı seçersin. Hem yetenekli hem her türlü güzellik var. Hem şarkı söyleyip hem dans edebilen her şey var istersen. İstediğini seçebilirsin. Bu bir soylu ailenin kızının söylemesi gereken söz mü? Kımıldama. Engel olma. Az önce yüzünü gördüm. Bu suikastçı oldukça yakışıklıymış. Söyle, seni kim gönderdi? Linking'le bu kadar çabuk öldürmek mi istiyor? Ama o daha yeni soylu aileye geldi. Bu kadar gücü olmamalı. Söylemiyor musun? O zaman sana göstereyim. Ben bu soylu ailenin kızı. Sadece şaşırtıcı konuşmakla kalmıyorum. Ayrıca İnsan öldürebilirim. Aile bölüşümü. Kımıldama. Dışarıda. Hepsi senin soydaşların. Abi. Ben şaka yapıyordum. Sana bir ölüm şekli seçme hakkı verebilirim. Sonuçta, yüzümü gören herkes öldü. Bitti. Güzel yeniden doğuş hayatım daha başlamadı bile. Ben gerçekten bir ölüm şekli seçebilir miyim? Sözünü tutar mısın? Elbette sözümü tutarım. O zaman yaşlanarak ölmeyi seçiyorum. Efendim, Onu öldür. Sadece bütün cesedini bırak yeter. Hey. Az önce bana bir ölüm şekli seçebileceğime söz vermemiş miydin? Sözünü tutamazsın. Sen bir suikastçı olarak. Yaşlanarak ölmek sayılmaz mı? Hareket et. Sen yaklaşma. Ben Ningguo soylu ailesinin kızıyım. Beni öldürürsen. Babam sizi affetmez. Ning Guo soylu ailesi. Bugün onun canını geçici olarak bağışlayalım. Ne oldu? Bu bıçak henüz inmedi. Ne oluyor, yoksa? Gerçekten Ningguo soylu ailesinin ününden mi korktular? Küçük hanım iyi misiniz? İyiyim. Hemen geri dön.
Küçük hanım yaralandınız. O suikastçı yaralanmış. O zaman bana yönelik değilmiş. Sadece beni oradan uzaklaştırmak istiyordu. Jodo, Jiafeng'e haber ver, bir araştırsın. At arabasının ürktüğü yerde bir şey olup olmadığına baksın. İyi ki zamanında döndük. Yoksa karşılama yemeğini kaçırırdık. Bu arada küçük hanım, o kişiye ne hediye hazırlıyorsun? Ah! Neredeyse önemli bir şeyi unutuyordum. Git, taze bir bahar eriği dalı hazırla. Wing-Wan, neden bu kadar geç geldin? Yoksa biz Kingsley'i önemsemedin mi? Liu anne saat 6:30 dedi. Küçük hanım geç kalmadı. Açıkça saat 6:15 denmişti. Ablam yanlış duymuş. Ablamın geç kalması önemli değil. Sonuçta biz bir aileyiz. Ben takmam. Kingsley'nin mizacı açık sözlü ve cömert. Kuralları iyi öğrenirse, ileride seçkin bir hanımefendi olur. Bizim Howe ailesine şan katar. Bugün Kingsley'nin hatırına. Seninle uğraşmayayım. Bu arada, Ciger neden hala gelmedi? Geç kaldım. Birazdan kız kardeşime 3 kadeh içki cezası içerim. Herkes geldi. Sofraya geçelim. Kingsley, bu ilk yemek, Bhutan'ın duvara atladığı yemeği. Bir dene. Bu ne oluyor? Bu kadar yıllık ev idarecisisin. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Ziyafette böyle bir gülünç durum olursa. Howe ailesi olarak yüzümüze nasıl bakarız? Neden 2 tane buzanın duvara atladığı yemeği getirildi? Biz küçük mutfaktanız. Hanım bir sofra hazırlamamızı emretti. Biz de öyle yaptık. Kim bilebilirdi ki ana mutfakta bir tane yapmış. Ah, bu söz doğru değil. Hanım açıkça. Biz ana mutfaktanız, biz de emre uyduk. Susun. Baba, ev idaresinde yetersiz kaldım. Aynı hata bir daha tekrarlanmayacak. Sanıyordum ki, kendi öz çocuğun olmadığını biliyorsun da. İkinci bir niyetin var. Bilerek yapıyorsun. Baba, lütfen öfkenizi yatıştırın. Ablam bugün bilerek geç kaldı. Ben takmadım. Bugün benim karşılama yemeğim. Ablam böyle bir şey yapıyor. Herkesin önünde beni zor duruma mı düşürmek istiyor? Yeter, ablan ev idareci anahtarını zaten teslim etti. Bu olayın onunla bir ilgisi yok. Ağabey, dışarıda bu kadar içip geldin, baba görseydi. Yine azar işleyeceksin. Sen yanımdayken içim rahat, küçüklüğümden beri. Hep sen benim işlerimi topladın, kalbimde. Sen benim en değer verdiğim kardeşimsin. Ağabey, hizmetkarlara hazırlamalarını söyledim. Sıcak su ve ayıltma çorbası. Ve kardeşe hediyeler, birazdan hepsi gelecek. Teşekkürler. Hanımefendi, yine ağabeyinize bu kadar özen gösteriyorsunuz. Ama o sizi Fang Wei bahçesinden çıkarmanızı söylediğinde, tek kelime bile sizin için konuşmadı. Benim kendime göre nedenlerim var. Şimdi yapayalnızım. Geçici bir müttefik bulmalıyım. Anahtarı kime verdi? Tabii ki anneme verdi. Efendim, bugün Kingsley'i yerleştirmekle meşguldüm. Bu yüzden mutfağa söylemedim. Kim bilebilirdi ki? Neden yönetici anahtarını aldın? Bunun hakkından gelebilir misin? Baba, yönetici anahtarını ben anneme verdim. Şu anki konumumla. Gerçekten malikaneyi yönetmeye layık değilim. Gelecekte anneme yönetimde yardım edeceğim. Lütfen baba, içiniz rahat olsun. Evet efendim, defterleri inceledim. Malikanemizin harcamalarında sorun yok, içiniz rahat olsun. Bu yıllar boyunca. Malikaneyi çok iyi yönettin, emeklerin için teşekkürler. Malikane sana karşılıksız kalmaz. Otur. Teşekkürler baba. Tamam. Bugün kardeşimizin eve dönüşünün güzel günü. Bu tür şeyler yüzünden keyfiniz kaçmasın. Yemekleri yeniden getirin. Servis başlasın. Kardeşime ayrıca bazı hediyeler hazırladım. Acaba ne değerli hediyeler olacak? Bu ilkbahar erik çiçeği. Kardeşime hediye. Ne saçma çiçek, çok cimri. Bu son zamanlarda moda olan ilkbahar eriği,
Gerçekten olağanüstü. Çok zarif. Bu ilkbahar erik çiçeği. Çok güzel. Teşekkürler ağabey. Kardeşim, bu benim sana hediyem. Ben yine ağabeyin hediyesini daha çok seviyorum. Daha anlamlı. Tabii ben ağabeyin zekası ve kurnazlığıyla nasıl yarışabilirim? Ningwingwan sayesinde oldu. Buyurun sofraya. Wingwan, önümüzdeki ay. Bir çiçek seyri partisi düzenleyeceğim. Kız kardeşimin soylu aileler önünde. İyi bir performans sergilemesini istiyorum. Bu onun gelecekteki evliliği için. De faydalı olacak. Annenizin dediğini yapacağım. Benimle gel. Ben doydum, siz afiyetle yiyin. Dur, seni sahtekar. Gördün mü? Markizliğin hizmetkarları hep beni dinler. Kim beni dinlemezse bu konaktan kovulur. Kardeşim ne kadar güçlü. Tabii ki, annem dedi ki. Sahip olduğun her şey benim. Çünkü bana borçlusun. Öyle mi? Ama bir şey var. Asla alamayacağım. Neymiş o? Ben başkentin birinci yetenekli kızıyım. Bu dünyalık şeyleri alabilirsin. Ama yeteneğimi alamazsın. Kardeşim, sen kitap bile okumamışsın, değil mi? Sen, Birkaç gün sonra çiçek seyri partisi var. Herkes şiir yazıp karşılık verecek. Ama sen birkaç kelime bile tanımıyorsun. Bakalım beni nasıl geçeceksin? Gelin, onu tutun, dilini kesin. Dilsiz olduktan sonra nasıl şiir yazacaksın göreyim. Dur. Abi, az önce benim okuma yazma bilmediğimle dalga geçti. Abi, ben sadece kardeşime iyi niyetle tavsiyede bulunmak istedim partide. Yüzünü kara çıkarmasın diye, ona iyi bir öğretmen bulsun diye. Ama o benim onu aşağıladığımı düşündü. Wingwan, iyi niyetini biliyorum. Sen önce git, ben onunla konuşacağım. Geçen hayatta Hinkley'e okuma yazma öğretmek için ne kadar emek harcadım bilemezsin. Hinkley'de küçük bir yetenekli kız yaptım. Ama o bana vurdu. Bu sefer bakalım partiyi nasıl atlatacak. Abi, nasıl bir yabancıyı savunursun? Ben senin öz kardeşinim. Kes sesini. Keşke dadı sana kuralları iyice öğretseydi. Yoksa, gelecekte markizlik senin yüzünden bir gülünç duruma düşecek. Gelin. İkinci hanımı Fang Fei bahçesine götürün. ağabey. Böyle bir kardeşim olduğunu kabul etmeye cesaret edemiyorum. Yine de Wingwan daha anlayışlı. Büyük bey. Büyük hanım, Kahya'nın anahtarını teslim etti. Aslında elini çekebilirdi. Ne kadar da nazik büyük hanım. Her zamanki gibi, sizin için. O sadece beni memnun etmeye çalışıyor. Sadece gelecekte konakta kalabilmek için, neyse. Sürekli itaatkar olduğu sürece, ona yardım edip, konakta kalmasına izin veririm. Kim ona iyi bir nişan ayarladı ki? Ama Dük'ün ailesi büyük hanımın öz olmadığını bilse, nişanı bozar mı acaba? Haklısın. Babamla konuşmaya gidiyorum. Neden kendi başına hareket edip Kahya'nın anahtarını aldın? Bunu yapabilecek kapasitede misin? Bu açık nasıl kapanacak? Efendim, sonuçta Wingwan artık bir yabancı. Kahya'nın anahtarını taşımaya uygun değil. Ayrıca, ona Kahya'ya yardım etmesini söyleyebilirim. Şu anki durumu bu kadar garipse, sadece çaba göstererek, değerini kanıtlayabilir. Ancak o zaman biz onu Konaktan kovmayız. Nadiren akıllı davrandın. Baba, anne, sizinle görüşmek istediğim bir konu var. Ne oldu? Dük'ün ailesi. Wingwan'ın gerçek kimliğini biliyor mu? Nişanı bozar mı? Oğlum, merak etme, kesinlikle bozmaz. Eğer o çocuk değiştirme olayı olmasaydı, Bu nişan zaten Kingley'e ait olacaktı. En kötü ihtimalle. King'le Kingwan'ın yerine gitsin. Ama kız kardeşim o kadar gösterişsiz ki.
Dük'ün ailesi onu hiç beğenmez. Merak etme, King Van'ı yetiştirebildiysem, King'leyi de yetiştirebilirim. O benim öz çocuğum. Kesinlikle daha çok özen gösteririm. Önce Dük'ün ailesinin ne düşündüğüne bakalım. En önemlisi, King'le'nin kuralları iyi öğrenmesi. Çiçek festivalinde rezil olmasın diye. Peki, efendim. Mutfak sadece bunu gönderdi. Hanımefendi, açıkça size zorluk çıkarıyorlar. Kahya'nın anahtarını teslim ettikten sonra, konaktaki hizmetkarlar Rüzgar'ı gözlemledi. O bayan er. Kahya öğrenme bahanesiyle her gün konakta kurallar koyuyor. Bu da onun okumaya ve yazmaya zamanı olmadığını gösteriyor. Geçmiş hayatımda neredeyse her dakikayı Nink'le bilgi aşılamak için kullandım. Böylece çiçek festivalinde rezil olmadı. Bu sefer benim kontrolüm olmadan. Görmek istiyorum. Nink'le ne kadar komik duruma düşecek. Xiaotao, mutfaktan birkaç gümüş külçe getir. Oradan bir kızarmış tavuk göndermelerini söyle. HMM. Nink'le o aptal, sadece parası olsa. Ne yiyemez ki? Küçük hanım, Xia Feng'den mektup. Altıncı Prens'in suikaste uğradığı söyleniyor. Suikastçı doğrudan 6. Prens'e gitti ama o daha 5 yaşında. Gerçek bir gücü olmayan bir prens sadece. Suikastçı var. Yakalayın. Marquis'un konağında suikastçı mı var? Xiaotao, hemen dışarı bak, dikkatli ol. Geçmiş hayatımda konakta böyle bir şey olmamıştı, suikastçı çıkması. Küçük hanım, Marquis'un tarafında suikastçı bulundu. Marquis'un yaralandığı söyleniyor. Hadi, ana avluya gidelim. Wingwan Hanım, Marius emretti. Kimse hareket etmeyecek, şu an konak kapatıldı. O suikastçıyı arıyorlar. Babam nasıl? Yaralandı mı? Gidip bir bakmazsam içim rahat etmez. Büyük hanım, Marius iyi. Lütfen dönün. Yarın saygılarınızı sunmaya gelebilirsiniz. Bu biraz tuhaf. Neyse, korkumu bastırmak için bir kızarmış tavuk yiyeyim. Ah, bir diken. Olamaz, bu kadar şanssız mıyım? Küçük hanım. Bağırmayacağım. Onu serbest bırak. Git kapıyı kapat. Wingwan Hanım, Marquis'un emriyle. Avlu aramaya geldik. Sizde bir anormallik var mı? Bu saatte, Kahya, bu kadar çok kişiyle. Her yerde hırsız aramak, gerçekten çok zahmetli olmalı. Ama benim avlumda arayacak bir şey yok. Siz başka avlulara aramaya gidin. Emin misin? İçeri girip bir bakmama izin verir misin? Cüret. Benim odam, sizin istediğiniz gibi arayabileceğiniz bir yer değil. Ama artık büyük hanım değil. Kahya neden ondan korksun ki? Kahya. Hatırlıyorum, birkaç yıl önce yeğenin hata yapmıştı. Onu ben hallederdim, bu kadar çabuk unuttun mu? Tabii ki unutamam. Ama Marquis'un emrini de. Dinlememek olmaz. Şöyle yapalım. Jai Huan'ın içeri girip bir bakmasına izin verelim. Ne dersin? Jai Huan.
Cüret. Buldun mu? Gerçekten de kaçak bir hainimi saklıyorum. Hiçbir şey bulunamadı. Bayan Dingwan, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Gidiyorum. Hadi gidelim. Shoto. 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 Merak etme. Sadece bayıldı. Ölmedi, ölmedi. Sen gidebilirsin. Seni hiç görmemişim sayacağım. Bayan Ning. Bu kadar çabuk unuttun mu? Daha yeni tanışmadık mı? Oh, sensin. Sen o ahlaksız katilsin. Benim ahlakım yok. Evet ya, o gün ben olmasaydım kaçabilir miydin? İmparatorluk ailesine suikast yapmak, tüm ailenin ölümünü gerektiren büyük bir suç. Sen yine iyiliğe karşı kötülük yaptın, beni öldürüp ağzımı kapatmak istedin. Bu ahlaksızlık değilse nedir? Ben zaten seni öldürüp ağzını kapatacaktım. Sonunda sana bir can bağışladım. Şimdi sen. Bana minnettar olmalısın. Anladın mı? O halde ne iyi, şimdi eşitlendik. Birbirimize borcumuz yok. Rimize borcumuz yok. Ne yapıyorsun? Sana söylüyorum, eğer beni öldürürsen. Sen de kaçamazsın buradan. Hey, uyan. Bayım uyandı. Konuş bakalım. Neden geldin Hav malikanesine? Neden mi geldim? Tabii ki Ning Guhu'ya suikast yapmaya geldim. Arkanızdaki kişi kim? Biraz daha yaklaş. Bu bir sır, söyleyemem. Biz katillerin bile bir sınırı var. Çok iyi. O zaman sana son bir soru sorayım. Nasıl ölmek istersin? Bak ben şu kişiyim. Güzel kalpli ve iyi niyetliyim. Ölme şeklini seçmene izin veriyorum. Ablacım, biraz yeni bir şey söyleyemez misin? Bu daha önce benim sözlerimdi. Sık sık insan öldüren bir kişi bunu bilir tabii. İnsan öldürmek kolay, cesedi gizlemek zor. Nasıl açıklayacağını düşündün mü? Usludur. İnanmazsan seni gömer, gübre yaparım. Evet doğru. Tam da yeni ektiğim çiçeklerin gübresi yetmiyordu. Pek iyi büyümüyorlar. Ben öldükten sonra adamlarım doğal olarak efendiye söyleyecek. Senin gönderdiğin suikastçı olduğumu. Efendinin sana inanacağını mı sanıyorsun? Evet, eskiden kesinlikle inanmazdı. Ama şimdi efendi biliyor. Onun öz kızı olmadığını. Sence şüphelenmez mi? Kin beslediğinden, fırsat kollayıp intikam aldığından. Alçaksın. Ningyuan Marquis'in doğası çok şüphecidir. Bu yüzden bundan sonra malikanede kalamazsın.
Yanılıyorsun. Zaten malikanede kalmayı hiç düşünmedim. Küçük hanım, ana salona gitmemiz gerek. Yaran iyileşir iyileşmez defol git. Geciktiğim için özür dilerim, efendim. Cezamı bekliyorum. Dün gece ne buldunuz? Siz dikkati başka yöne çekip ayrıldıktan sonra Ningo Marcus'u gördük. İlk iş çalışma odasına gitti. Herkesi dışarıda bıraktı. İçeride en az bir çeyrek saat kaldı. Kalk. Görünüşe göre suçlular. Genellikle ilk iş en önemli şeyi kontrol eder. O şey kesinlikle çalışma odasındaki gizli odada. Efendim, dün gece bizden başka bir grup daha vardı. Onları Kahya zaten yakaladı. Gidip geçmişlerini araştır. Efendim, yine de önce malikaneden ayrılalım. Yaranız önemli. Acele etmeyelim. Küçük hanım, duyduğuma göre o hırsız yakalanmış. İkinci kapının hizmetçisi, dışarıdan biriyle anlaşıp fener kapısını açmış. Malikaneden birçok değerli eşya çalmışlar. Peki bizim avludaki olay? Ne oldu? Bu iş bu kadar basit değil. Gidip Kahya Liu'yu bul. Dediğim gibi yap. Baba. İyi misin? Önemli bir sorun yok. Baba, burası Ningo Marius malikanesi. Kim sana suikast düzenlemeye cesaret edebilir? Belki de yetkililere haber vermeliyiz. Daha yeni döndüm. Bilmeyen, benim babamı getirdiğim talihsizlik olduğumu sanar. Evet, Marki. Gidip resmi makamlara şikayet edin. Resmi makamlara şikayet edemeyiz. Ablam, benim kötü bir ün kazanmamı umuyor. Baba dışarıya sadece hırsızların içeri girdiğini, hizmetkarları satın aldığını söyle. Eve girip çaldılar. Eğer biri senin saldırıya uğradığını öğrenirse, kesin babanın ahlaksız olduğunu söyleyenler çıkar. Bu yüzden saldırıya uğradı diyecekler. Wingwan düşünceli davranmış. Sen nasıl bir yöneticisin? Wingwan yönettiğinde asla böyle hatalar olmazdı. Efendim. Baba, bunun tamamı annemin suçu değil. Bence benim eve dönmemi istemeyen biri var. Annemle yakınlaşmamı istemiyor. Ablam yıllardır Marki'nin malikanesini yönetiyor. Bir iki hizmetkarı satın almak çok kolay bir iştir. Gel. Satın alınan hizmetkarı getirin, sorunca anlarız. Marki, lütfen canımı bağışlayın. Hep büyük hanım bana bunu yapmamı emretti. Ning Wingwan, Ning Wingwan. Sen öldün. Seni alacak. Adama iftira atmaya nasıl cüret edersin? Kaç kafan var? Abla merak etme. Sen Marki'nin gerçek kızı olmasan bile. Asla seni suçlamayız. Ne saçmalıyorsun sen? Sensin. Bana bunu bizzat sen emrettin. Dedi ki, hanımefendi senin yönetim yetkini aldı. Bu yüzden hanıma bir ders vereceksin. Seni köpek köle. Ben Marki'nin gerçek kızıyım. Gözleri görmeyen köpek herif. Baba bu adamın sözlerine güvenilmez. Beni tanımıyor bile. Bu ölümü göze alan hizmetkarı öldürün. Arkasındaki azmettiriciyi bulun. Tamam, efendim, lütfen canımı bağışlayın. Baba, hemen odanıza gidip dinlenin. Yoksa hastalığınız tekrarlanır. Evet, efendim. Durun. Bu iş henüz bitmedi. Hanım, yaşlı kadının odasında. Hırsızlarla gizli yazışma mektupları buldum. Ayrıca, ikinci kapının hizmetkarları bu yaşlı kadının dün gece, arka bahçede gizlice görüldüğünü söylüyor. O beni para vererek satın aldı. Dedi ki, bana büyük hanımın bunu yapmamı emrettiğini söyledi.
Sen yalan söylüyorsun. Bu, Kingle'nin yanındaki Zhang anne değil mi? Neler oluyor? Zhang teyze, ne kadar kim beslersen besle. Büyük hanımefendiyi böyle suçlayamazsın. Küçük torununu düşün. Baba, bu sefer hizmetkarları iyi yönetemedim. Cezalandıracaksan beni cezalandır. Ah, lütfen kalk. Kızım. Bunun seninle ilgisi yok. Bu hizmetkarlar açgözlü. Senin hatan değil. Bunların hepsini ben yaptım. Hanımefendinin suçu yok. Kin besledim ben. Kasten intikam aldım. Bu kişiyi benim gözümün önünde öldürün. Herkes görsün, efendisine ihanet edenin sonu ne olur? Efendi, merhamet edin efendi. İyice bak. Nasıl öldüğünü gör. Bir daha olursa burada yatan sen olacaksın. Asla eski yollarıma dönmeyeceğim. Efendi, neden bana vuruyorsun? Gözlerim kör mü sanıyorsun? Bunların hepsinin Kingle'nin planı olduğunu görmüyor muyum sanıyorsun? Kingle planlamış olsa ne olur? Dışarıda o kadar çok acı çekti. Sadece biraz rahatlamak istiyor. Ama Winglan onu oynatıp durdu. Böyle basit numaralarla ortada dolaşmasın. Kingwan'ın yarısı kadar bile değil. Ama o bizim öz kızımız. Böyle aptal bir kız istemiyorum. Dük Malikanesi'nden cevap geldi. Wingwan, Markiz'in kızı olduğu sürece bu nişan geçerli. Onlar Kingwan'ın zeki ve becerikli olmasına bakıyor. Kingle gerçekten senin kızın. Senin gibi aptal. Sen. Anne, kız kardeşim beni öldürmek istiyor. Korkma. Annem olduğum sürece asla kimsenin altında kalmana izin vermem. Sen benim canımsın. Sen her zaman Markiz'in baş hanımefendisisin. Ning Wingwan, kızımın önüne geçmene izin vermeyeceğim. Xiao Tao. Çok zekisin. Müdür Liu güvenilir. Bunları sizin için çoktan takip ediyordu. Malikanedeki hizmetkarların çoğu rüzgara göre yön değiştiriyor. Ama birçok kişi sizin iyiliğinizi gördü. İçlerinde sizi hatırlıyorlar. Hatırlıyorum, Müdür Liu'nun oğlu derslerinde iyiydi, değil mi? Gidip bir referans mektubu yazayım. Oğlunu Hengshan Akademisi'ne okumaya gönderelim. Gidelim. O adamın gidip gitmediğini bilmiyorum. Bir kontrol etmem lazım. Marquis'in evine tam olarak ne yapmaya geldi? Benim. Bilerek yaptım. Ben. Buna ihtiyatlı olmak denir. Sen nasıl hala gitmedin? Sen, böyle gündüz vakti. Nereye gideyim? Seni uyarıyorum. Bu gece kesinlikle gitmelisin. Yoksa babama söylerim. Bahçeye bir suikastçı geldi diye.
Daha önce Marquis'in evinden kesinlikle ayrılman gerektiğini söyledin. Neden? Burası zaten benim evim değil. Neden burada kalıp gözüme batsın ki? Bu arada dün geceki suikastçılar yakalandı. Onlar seninle kesinlikle aynı gruptan değiller. Sen gerçekten ne yapmaya geldin? Sana söyleyebilirim. Ama aramızda bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Ne tür bir anlaşma? Sen bana Marquis'in evinde bir şey bulmada yardım et. Ben de senin Marquis'in evinden sorunsuz ayrılmanı sağlarım. Sen bana yardım etsen de etmesen de ben buradan ayrılabilirim. Üstelik sen sadece sefil bir suikastçısın. Nereden bu kadar büyük laflar edip bu küçük hanıma yardım edeceksin? Fakir miyim? Sefil miyim? Bu kadın bana fakir dedi. Bu kadar yıldır. Bazıları bana yolsuzluk yapan memur dedi. Bazıları acımasız ve duygusuz dedi. Ama hiç kimse bana fakir demedi. Kim demiş? Siz servetinizle bir ülkeyi satın alabilirsiniz. Nasıl fakir olabilirsiniz? Bu arada, Ning Guo Marius evinin çiçek seyir davetiyesi. Bizim evimize de ulaştı. Gidecek misiniz? Gideceğim. Neden gitmeyeyim? O zaman o kadına tam olarak ne kadar zengin olduğumu göstereceğim. Ning Wingwan. Senden asla vazgeçmeyeceğim. İkinci küçük hanım. Jai Yuan adında bir hizmetçi kız. Sizi arıyor. Ne ikinci küçük hanımı? Marius evinde sadece bir gerçek küçük hanım var. Onu içeri çağır. Sen çık. Emredersiniz. Küçük hanım. Ben, Ning Wingwan'ın bahçesinde. Onu bahçede buldum. Bir erkek besliyorsun. Erkek. O zaman harika olur. Geçen sefer bu kadını kovamadık. Bu sefer onu suçüstü yakalayacağım. Başka bir erkekle gizlice buluşuyor. Eğer Dük'ün ailesi bunu öğrenirse, kesinlikle onu istemezler. Hadi, şimdi onu suçüstü yakalamaya gidiyoruz. Buraya gelin. Bu avluyu kuşatın. Ning Wingwan. Kendine birinci hanımefendi diyordun. Bu sefer seni. Rezil edip hanımefendiden iffetsiz bir kadına dönüştüreceğim. Ah! Ablamın gerçekten ilginç zevkleri var. Şimdiden yıkanıp giyiniyorsun. Yabancı bir erkekle gizlice buluşmaya gidiyorsun. Ne saçmalıyorsun? Abla birazdan ne dediğimi anlayacaksın. Gidelim. Arka odayı kontrol edelim. Dur. Bu benim avlum. İstediğin gibi arayamazsın. Abla yoksa vicdan azabı mı çekiyor? İyice arayın. Yeter artık. Bu olamaz. Açıkça bir erkeğin olduğu söylenmişti. Nasıl olmaz? Bugün bu olay için kız kardeşim bana bir açıklama yapmalı. Yoksa hemen babama söyler ve onun adalet dağıtmasını isterim. Kingle, hemen ablanızdan özür dile. Hayır. Özür dilemem. Sana söylüyorum ki, dadıyı ayarlayıp, hırsızlarla gizlice buluşman baban tarafından öğrenildi. Eğer yine fesat çıkarırsan seni koruyamam. Özür dile. Özür dilerim. Anne. Son zamanlarda konakta çok fazla olay oldu. Hepsi benim yüzümden. Dışarıda yaşamak istiyorum. Umarım anne kabul eder. Wingwan, nereye taşınacaksın? Bir tapınakta kısa süreliğine kalmak istiyorum. Baba ve anne için dua edeceğim. Taşınması da iyi bir şey. Wingwan, bak, taşınacaksan. Çiçek ziyafeti bittikten sonra gitmekte geç kalmazsın. Ne dersin, iyi mi? Evet. O zaman erken dinlen anne, seni daha fazla rahatsız etmeyeyim.
Anne, neden onun şimdi gitmesine izin vermiyorsun? Ablan ve soylu ailelerin hanımları her zaman iyi anlaşmıştır. Seni o çevreye alıştırmasını sağlasın. Çiçek Seyir Partisi'nden sonra artık hiçbir değeri kalmaz. Yine de annenin düşüncesi daha kapsamlı. Hanımefendi gerçekten çok taraflı davranıyor. Hanımefendi sizin masumiyetinizi karaladı. Hafif bir özürle geçiştirildi. Tamam, sen önce bahçeyi kontrol etmeye git. Hizmetçilere söyle, bu gece dışarı çıkmasınlar. Yarın söyleyeceklerim var. Kuralları belirleme zamanı geldi. Ah, seni ahlaksız. Seni öldüreceğim. Senin bu vücudunla mı? Benim prensim bakmaya bile değmez. Yanlış anlama. Hepsi bir yanlış anlama. Bugün seni kesinlikle öldürüp çiçek gübresi yapacağım. Bugün şanslısın. Majesteleri, nasıl böyle oldunuz? Yaralarınız henüz iyileşmedi. Doktor suya temas etmemenizi söyledi. Kadın erkek ilişkilerine daha da girmemelisiniz. Ne saçmalıyorsun sen? Majesteleri, o kişinin göğüs bağını bile çıkardınız. Hala bir ilişki yok mu diyorsunuz? Bu benim. Sana ne be? Neyse, senin düşündüğün gibi değil. Çiçek Seyir ziyafeti günü geldiğinde, o kadına kesinlikle gününü gösteririz. Hanımefendi, sizin o pembe göğüs bağınız nerede? Göremedim. İyice ara. Yakınınızdaki bir eşya yabancıların eline geçerse sorun olur. Ama her yeri aradım, bulamadım. Hanımefendi, acaba Cai Huan o hizmetçi kız gizlice mi aldı? Git. Hemen aynısından bir tane daha yaptır. Her ihtimale karşı. Şimdi hemen Cai Huan'ı aramaları için emir veriyorum. O kıza kesinlikle ağır bir ceza vermeliyiz. HMM. Cai Huan. Öne gel. Sana sormak istediğim şeyler var. Büyük hanımefendi, lütfen merhamet. Ben de zorlandım. Xiao Tao. Ailemizin kurallarına göre ne ceza verilmeli? Efendisine ihanet eden adam, aile kuralına göre yırta sopa vurulmalı. Sonra evden kovulmalı. Affedin beni. O halde vurun. Herkes bitene kadar bekleyip görelim. Öyle gitsin. Bu, işte efendisine ihanet edenin sonu budur. Affedin beni. Bayan, Cai Huan denen kızın bütün eşyalarını aradım. Sizin göğsünüzü bulamadım. Ne yapacağız şimdi? Eğer Cai Huan'da değilse, başka o ahlaksız katil aldıysa ne yaparız? Boş ver. Şu anda yapacak daha önemli işler var. Bu Xia Feng'in sinyali, yabancı tacir geldi. Geçmiş hayatımda ilk işimi bu yabancı taciri takip ederek yaptım. 1 milyonun üzerinde gümüş para kazandım. Ve Marius malikanesinin açığını kapattım. Böylece malikaneyi yıkımdan kurtardım. Bu sefer, bu parayı malikaneden ayrılmak için yol hazırlamak için kullanacağım. Giyinmem için yardım edin.
Demek o ahlaksız katilmiş. Bayan, iyi misiniz? Boş ver, bugün yapacak önemli işim var. Şimdilik bu arsızı bırakalım. Gidip araştırın. O neden buraya geldi? Emredersiniz. Bayan, Xiafeng. Az önceki adamı takip et, ne yaptığını gör. emredersiniz. Sonra o piçle yeniden hesaplaşacağız. Prens. Bayan Ning Batı pazarındaki büyük yabancı tacirle görüştü. Bu tacir daha önce pek bilinen biri değildi. Ama son birkaç yılda ansızın büyük şans elde etti. Her sevkiyatta büyük kar ediyor. Acaba Bayan Ning iş yapmak mı istiyor? Gidip bu yabancı taciri araştırın. Emredersiniz. Prens, arkamızda bir izci var. Ortadan kaldıralım mı? Onu bana getirin. Tutuklayın. Emredersiniz. Zhao Tao. Xiafeng'den haber var mı? Henüz yok, küçük hanım. Ne yapacağız? O sınır tanımayan katil ne yapmak istiyor? Keşke bunu bilseydim. Xiafeng'i onu takip etmesi için göndermezdim. Wingwan Hanım, hanımefendi akşam yemeği için ana salona gitmenizi istiyor. Anladım. Wingwan geldi. Wingwan, annenin seninle konuşmak istediği bir şey var. Yarından sonraki çiçek izleme partisinde fazla göz önünde olma. Kız kardeşini de al. Biraz daha kız arkadaş edin. Anladım, anne. Kız kardeşimin bu bir aydaki öğrenimi nasıl? Herhangi bir şiir yazabiliyor mu? Ben henüz şiir yazamıyorum. Peki bu bir ay boyunca ne öğrendin? Bu bir ay boyunca bazı karakterleri öğrendim. Ama zaman çok kısıtlıydı. Bu yüzden henüz şiir yazamıyorum. Ama ablan ilk eğitiminde bir ayda şiir yazabiliyordu. Efendi, bu King'le dışarıda. Çok fazla zorluk çekti. O Wingwan gibi. Konakta şımartılarak hızlı öğrenmedi. Ablanın eskiden bildiği tüm şiirleri ezberle. Çiçek partisinde rezil olursan seni affetmem. Anne, Büyük Prens ve 3. Prens'in de geleceğini duydum. Lütfen hiçbir hata yapma. Tamam, hemen git. Hatırlıyorum, geçmiş hayatımda sadece Büyük Prens gelmişti. 3. Prens ortaya çıkmamıştı, üstelik. 3. Prensin Marki ailesiyle de arası iyi değil. Anne, o zaman biraz şiir derlemesi hazırlamak için geri döneyim. Hala zaman var. Kız kardeşim hala birkaçını ezberleyebilir. Pekala, git. Anne, ben onun şiirlerini ezberlemek istemiyorum. Tamam. Önce yarından sonraki çiçek partisini atlat. Anne, sana bir yol düşünecek. Hakkını almanı sağlayacak. Zhao Tao, bu şiirlerin hepsini derle. Küçük hanım, sadece birkaçını rastgele seçsek olmaz mı? Dediğimi yap. Abla, Bunlar annenin senin için yaptırdığı yeni kıyafetler. çiçek partisinde giyersin. Ablan annemin taraf tuttuğunu, seni önemsemediğini düşünmesin diye. Kız kardeşim. Bunlar kullanılabilir olduğunu düşündüğüm şiirler. Ezberleyebileceğin birkaçını rastgele seç yeter. Zhao Tao, biraz bozuk para getir. Annene götür de içki içsin. Görünüşe göre abla evi yönetirken. Biraz para biriktirmiş. Anne ve hizmetkarlar zaten markizliğin köleleri, aylık. Maaşları var.
Neden bu bahşişi alıyorlar ki? Bu annemin yeni kuralı. Annemden duydum, abla evi yönetirken. Giderleri kısmayı bilmiyormuş. Bizim markizlikte böyle bir hava olmaz. Yoksa abla, anneme karşı mı gelmek istiyor? Kardeşimin dediği çok doğru. Xiao Tao. Görünüşe göre bu anne kız son zamanlarda çok para harcamış. Planları hizmetkarlara kadar uzanıyor. Aklını kullanmışsın. Çiçek izleme gününde. Abla yeni elbiselerini giymeyi unutma. Biliyorum. Gidelim. Bana bu kadar şiir getirdin. Ne hava atmak istiyorsa hepsini götürüp yak. Küçük hanım, ama Marki emretti ki ben markizliğin hanımefendisiyim. Eğer beni dinlemezsen seni buradan kovarım. Küçük hanım, bu parayı geri getirirken Annenin yüzünün yeşile döndüğünü gördüm. Böyle giderse kaza olmaması tuhaf olur. Beklenen oldu, yöntemler hiç değişmemiş. Geçen hayatta giydiğim bu ilaçlı elbise. Çiçek partisinde eşek arılarının saldırısına uğrayıp suya düşmüştüm. Rezil oldum. Bu sefer dişe diş. Küçük hanım, bahçeyi bir dolaştım. Her şey, geçen seneki düzeninize göre ama çiçekler solmuş. üstelik meyve ve soğuk mezeler çok az, hiç taze değil. Bütün ziyafet çok sefil görünüyor. Bu anne kız beni hayal kırıklığına uğratmadı. Winkler, Açenk. nasıl bu kadar uzak bir avluda oturuyorsun? Açenk, aile ziyaretinden mi döndün? Ah, başına böyle büyük bir şey geldiğini bilseydim. Aile ziyaretine gitmezdim. Bu markizlik çok yanlı davranıyor. Öz evladın olmasan da, sen olmasan, markizliğin bu kadar büyük giderlerini karşılayamazdı. Markizlik çoktan batmıştı. Tamam, sinirlenme. Sinirlenirsen kırışıklıklar çıkar. En kötü benimle gel, bizim evde kal. Annem seni çok sever. Markizlikten ayrılacağım ama şimdi değil. Küçük hanım, çiçek ziyafeti başlamak üzere. Bugünkü çiçek şölenine gitmesen de olur. Zavallı görünümlü. Bir hiç gibi duruyorsun. Duydum ki o kız kardeşin düzenlemiş. Gerçekten de küçük görünümlü. Gitmelisin, yoksa harika bir oyunu kaçıracağından korkarım. Bana bakma, asıl bu konakta ben prensesim. Bu konakta geçen yıllarda hep ablam para işlerini yönetti. Ben bile ona karşı çıkamam. Geçen sefer bir dadı. Sadece onunla birkaç kelime konuştu diye. Onu öldürtmüş. Bu Ning Wingwan her zaman kendini beğenmiş biriydi. Annem bu evlilikte ısrar etmeseydi. Abim bu cadıyla asla evlenmezdi. Abla. Lütfen oturun. Asıl sen bu konakta prensessin. Neden ona yer veriyorsun? Böyle başkasının yerini alan bir piçe, hem de Bugünkü çiçek şöleninin asıl kahramanı sensin. o sadece bir figüran. Bu pek iyi olmaz. Ne kötüsü var? Figüranlar kenarda durmalı. Kimliği belirsiz bir piç, bize ayakkabı taşımaya bile layık değil. Geçmiş hayatımdaki çiçek şöleninde de böyleydi. Ning Wingle ve Mu Xiaoxiao birlikte beni aşağıladılar. Mu Shao Shao, ağzını yırtacağıma inanıyor musun? Hadi yırt o zaman. Ne gürültü bu? Anne, Bayan Mu benim için hakkımı arıyor. Önemli değil. Bayan Winkle. Sen az önce Mu Shao Shao ile birlikte Açıkça söyledin, bizim Winkwan'ın bir piç olduğunu. Şimdi unuttun mu?
Gerçekten böyle mi oldu? Söylediklerimde yanlış bir şey yok. O zaten kökeni belirsiz bir piç. Neden abime zorla yapıştırıldı ki? Kes sesini. Bayan Mu. Ben Marius ve eşinin öz çocuğu olmasam da. Onlar bana kendi çocukları gibi davrandılar, bu yüzden hiçbir zaman. Kendi kimliğimden dolayı rahatsız olmadım. Bayan Mu sürekli benim piç olduğumu söylüyor. Bu Marius ve eşini sorgulamak değil mi? Bu mu sizin Dük Sarayı'nın terbiyesi? Evet, Wing Wan benim öz çocuğum olmasa da. Ama o günlerdeki olaylar sadece onun hatası değildi. Şimdi ben ve Marius ona hala aynı şekilde davranıyoruz. Marius Ning'in eşi gerçekten iyi kalpli ve merhametli. Merak etme, dönüşte Shao Shao'yu kesinlikle iyice azarlayacağım. Benim gözümde, sen hala gelecekteki gelinimin En iyi adayısın. Lük Sarayı da birini bulmayı umuyor olmasa. para kazanan bir gelin almayacağım. Kimliği belirsiz bir kadını eve getirmem. Düşes Hanım. Statümün düşük olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu evlilik burada sona ersin. Wing Wan, evlilik aile kararıdır. Ailevi görüşmelere izin vermem, burada bahaneler uydurma. King Wan'dan özür dile. Hayır, Bak eve dönünce nasıl cezalandıracağım seni. Düşes Hanım. Lütfen Bayan Mu'yu cezalandırmayın. Bu benim yüzümden oldu. Cezalandırılacak biri varsa o da benim. Bu bayan Er sanırım. Gerçekten de zarif ve akıllı görünüyorsun. Ablam başkentin birinci yetenekli kızı, Bayan Er de muhtemelen yetenekli bir kızdır. Değil mi? King'le hemen bir şiir yaz. Bugünkü çiçekler konu olsun. Bu çiçekler çoktan soldu. Bence Ning Wing Wan, Kingle'nin göz önünde olmasını istemiyor. Kasıtlı böyle düzenledi. Bu ziyafet, bu çiçekler. Zaten uzun süre dayanmazdı. Solması normal. Kingle, sen çok iyi kalplisin. Onun için neden savunuyorsun? Ayrıca bu meyveler, atıştırmalıklar. Hem lezzetsiz hem de ucuz. Ning Wing Wan, Kingle'yi utandırmak için gerçekten kötü niyetli davrandın. Bayan Mu, bilmiyorsun. Bu ziyafeti kız kardeşim özenle hazırladı. Ne? Bu ziyafeti sen mi hazırladın? Normalde hep o hazırlamaz mıydı? Bu gerçekten benim. İlk kez düzenlediğim bir ziyafet ama ablamdan öğrendim. Komik duruma düştüğümü bilmiyordum. Evet, King'le bu sefer. İlk kez ziyafet düzenliyor, birçok şeye pek aşina değil. Hepiniz lütfen anlayış gösterin. Son zamanlarda öğretmenle çalışıyor. Bu yüzden bu çiçek seyir ziyafetinde birçok şeyi gözden kaçırdı. Gerçekten ablam kadar yetenekli değilim. Ama Kesinlikle ablam gibi biri olabileceğim. eğer o zaman kaçırılmasaydın, şimdi başkentin birinci yetenekli kızı sen olurdun. Zamanla kesinlikle bazılarını geçebilirsin. O zaman Bayan Ninker, edebiyatla dostluk kuruluyorsa, Sormak istiyorum. Takma adın nedir? Bayan Chen, sana hakaret ettiysem özür dilerim. Neden böyle dedin? Bana fahişe mi diyorsun? Neye gülüyorsunuz? King'le Bayan Chen'in dediği. Senin takma adının ne olduğu. Neye gülüyorsun? Ben bir kontun kızıyım. Ellerini çek. Kim sana rastgele insan dövme öğretti? Anne, sen açıkça söyledin ki kızın benim mahrem bir şeydir. Herkese gösterilmez. Sadece bir kelime. Nerede mahremiyet var? Açıkça sen söyledin. Eğer o zaman o ben olmasaydı, Beni bulamazdın. Kardeşim, Bayan Chen az önce bir kelimeden bahsediyordu. Elindeki ben değil. Yoksa öğretmen sana öğretmedi mi? Kelime nedir? Öğretmen söylemedi. Çok utanç verici. Daha ne diyorsun? 1 ay boyunca çok çalıştım. Ama hala bir isim bilmiyorum. İlk defa bu kadar komik bir şaka duyuyorum. Seni alçak. Bana tuzak mı kuruyorsun? Sadece bir başbakan kızı. Ben ise bir marki kızıyım.
Babam parmağını oynatsa seni ezer. Cüret, diz çök. Chen Cheng'in babası. İmparatorun gözdesidir. Büyük prens bile. 1/3 saygı gösterir. Bizim gibi. Son sıradaki bir marke ailesinin karşı koyabileceği biri değil. Bayan Chen, özür dilerim. Siz büyük bir kalbe sahipsiniz. Onunla uğraşmayın. O yeni geldi. Kuralları bilmiyor. Madem kuralları bilmiyor, onu utandırmak için dışarı çıkarmayın. Burada yarım saat diz çök ve iyice düşün. Tamam. Sonra ona kuralları öğretmek için birini göndereceğim. Lütfen herkes salona geçsin. Ben bir dans grubu getirdim. Gösteri yapacaklar. Kardeşim yine beni hayal kırıklığına uğratmadı. Bu kadar büyük bir gülünç duruma neden oldu. Seni alçak. Ben Marki kızıyım. Beni asla yerimden edemezsin. Ama ne yazık ki bugün bu kadar büyük bir gülünçlük yaptın. Yarın her yere yayılacak. Ama yine de ünlü oldun sayılır. Sen. Bırak beni. İyi, bu sadece bir başlangıç. Ben Marki kızıyım. Xiaotao, git şu kızım. Yardıma ilgili bak. Tamam. Bekleyin. Marki, Büyük Prens, 3. Prens ve Genç Dük Mu ile birlikte gösteriyi izlemeye gelecek. Marki gerçekten büyük bir itibara sahip. Büyük Prens her yıl gelir. Bu sefer 3. Prens bile geldi. Övgüleriniz için teşekkürler. Geçen hayatımda Sam Prensi'nin hep sınırda kaldığını hatırlıyorum. O döndükten sonra Marki'nin evinde milyonluk açık ortaya çıktı. Sam Prensi Ningguo Markiliğini bastırmaya öncülük etti. Bugün, nihayet o gizemli Sam Prensi'ni görebileceğim. Bu Ning King'le gerçekten bir aptal. Artık Marki'nin evinde ezilmen için endişelenmeme gerek yok. Hanımefendi. Önce sen git, ben giyinip geleceğim. Tamam, hadi gidelim. Küçük bey. Bugün ablam, anne babamı kaptırmaktan korkuyor. Aslında ben öyle düşünmüyorum. Ablam evin anahtarlarını aldığından beri bana karşı. Bu Ning Dingwan. Hep böyle zorba ve baskıcı. Sadece ev işlerini biliyor. Hiç hanımefendi gibi değil. Senin gibi nazik ve anlayışlı değil. Çiçek şenliğinden önce tanışmışlar mıydı? Beklemiyordum. Başkentin en büyük yeteneği, Ning ailesinin büyük hanımı. Böyle bir alışkanlığı varmış. Kes sesini. Bir daha bağırırsan, boynunu kırarım. Gelmeye cesaretin mi var? Ne oldu? Beni özledin mi? Cüretkar haydut. Ben mi cüretkar? Ning hanımefendisinin nişanlısıyla kız kardeşinin flörtleşmesini izlemesine kıyasla. Benim cesaretim nedir ki? Sen ne diye geldin? Adamımı kaçırdın mı? Bu sefer nasıl bu kadar iyi giyinmiş? Sana ait olanı iade ediyorum. Onu bana geri ver. Ver onu. İstersen, olur. Ama bir şartımı kabul etmelisin. Rüyanda görürsün. Cüretkar. Sen, benim kulağımı çekmeye cesaret ettin. Ling Feng abi, şuraya bak, çalıların arasında. Biri mi var? Gidip bir bakayım. Küçük bey,
İkinci hanımefendiyi gördüm. Marki, sizden misafirleri görmek için ana salona gelmenizi istiyor. Anladım. Beni çıldırtıyor. Hanımefendi, birini çağırayım mı? Gerek yok. Saçımı düzeltmeme yardım et. Az önce kendine ben prensim dedi, yanlış duymuş olmalıyım. O sadece bir suikastçı. Ning Wing Wan başarısız olsa bile, Ning Wing'le gibi bir beceriksizle evlenemez. Ablam bu kadar geç geldi. Wing Wan, 3. prensi gördün mü? Bu üçüncü nereye gitti? İşte geldim. Üçüncü prens. Bu suikastçı, gizemli üçüncü prensmiş. Marangozhanede mi kayboldun? Yoksa hangi kızı beğendin? Gerçekten sivri dilli küçük bir kızla karşılaştım. Hatta beni ısırdı. Bir prense zarar vermeye cesaret etmek, baş kesme cezasıdır. Hangi saygısız hizmetkar 3. prense çarptı? Marangozhane kesinlikle sert ceza verecek. Bu ne yapacağız? Bırak. Bu seferlik affedeyim. Ben prensim, büyüklük gösteriyorum. Küçük bir kızla uğraşmam. Bu nasıl olur? Benim evim böyle hizmetkarları kaldıramaz. Marangoz Bey hala anlamadı mı? Benim bu 3. kardeşim. O kıza aşık oldu. Bulduktan sonra doğrudan 3.'nün malikanesine gönderin yeter. 3. sınırda yıllardır yanında kimse yoktu. Beklemezdim ki. Beklemezdim. Başkentin kızlarını seviyormuş. O zaman bu kızın şansı. Kesinlikle bizzat götüreceğim. Efendi, zaman neredeyse geldi. O zaman arka bahçede yemek yiyelim. Buyurun. O üçüncü prensmiş. O zaman marangozhaneye geldi. Ne arıyor? Geçmişte marangozhanenin milyonlarca gümüş açığıyla mı ilgili? Her zaman o kadar basit olmadığını düşünüyorum. Wing Wan. Daha sonra annem Ulus'un koruyucusu tapınağına tütsü yakmaya gidecek. Seni benimle gelmeye davet etmek istiyorum. Tamam. Wing Wan. Gel ve dük eşini uğurla, hanımefendiyle konuş. Dük eşi, buyurun. Ning Wing Wan, çok uzun süre gurur duyamayacaksın. Bu ne? Bu eşek arısı. Bir kez sokulmak insanın yarı canını alabilir. 2 prensi koruyun. Peki annem ne olacak? Bu nasıl böyle oldu? Yeşil arıları tarafından kuşatılan kişi. Ning Wing Wan olmalıydı. Anne, hemen kız kardeşime suya atlamasını söyle, böylece sokulmaz. Evet, Winkle Jinkle, suya atla. İmdat! Anne, kurtar beni! Anne! Kız kardeşim yüzme bilmiyor olabilir mi? Bu ne yapacağız şimdi? Hemen birini çağırın, küçük hanımı kurtarsın. Olmaz. Wing Wan, sen, kız kardeşinin ünlü kızla göre mi izleyeceksin? Anne, beni yanlış anladın. Kız kardeşim, bakire bir genç kız. Eğer biri suya atlarsa, kız kardeşimin itibarı ne olacak? Evet,
Sonuçta bir kızın itibarı en önemlisi. Yüzme bilen dadılar ve hizmetçiler bulun. Evet, yüzme bilen dadı ve hizmetçiler seçin. Hemen ikinci hanımı kurtarın bana. İkinci hanıma bir şey olursa. Sizi cezanızı çekeceksiniz diye tehdit ediyorum. Bu anne kız hizmetkarlara karşı çok sert davranıyor. Kim hayatını riske atarak bu zahmetli ve takdir edilmeyen işi yapar ki? Marius, bu ne yapacağız? Wing-Wan, bu ne yapacağız? Ah, Baba hatırlıyorum. Sen yüzme biliyordun, değil mi? Evet, yüzme biliyorum. Ama bacağımda eski bir rahatsızlık var, kurtaramam. ah Marius, bu ne yapacağız? Kızım ah. Ying'le. Geçmiş hayatında boğulmanın tadını da sana tattırayım. Ah, battı bile. Ağabey, ne yapıyorsun? Hemen geri dön. Bu ne yapacağız şimdi? Hemen bir doktor çağırın. İkinci hanımı hala indirmediniz mi? Canından mı vazgeçtin? Hemen benimle geri dön. Ah kızım ah. Geri dön. Kızım ah. Birisi hemen doktor çağırsın. Bugün seni uğurlamayacağım. Biliyorum, uğurlamana gerek yok. Sonrasını paylaşırız. Tabii ki, yavaş ol. Ah kız kardeş. İki prensi korkuttuk. Özür dileriz. Sorun değil, Ning Dük'ü uğurlamanıza gerek yok. Saray hekimini. Ning ikinci hanıma baktırmak için göndereceğim. Teşekkürler, Büyük Prens. Gidelim. Kızım ah. Anne, gerçekten acıdan öleceğim. Ellerinle kaşıma, yara izi kalır. Kaşıma. O alçak kadın olmalı. Beni bu hale getiren kesin o, merak etme, bu konuyu. Annen mutlaka sana bir açıklama yapacak. Doktor hemen geliyor. Hanımefendi, saray hekimi geldi. Saray hekimi, buyurun içeri. Anne, ben ne yanlış yaptım? Kendin bilmiyor musun? Bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu kadar kötü niyetli olabilir miydin? Kız kardeşine böyle zarar vermeye nasıl cüret edersin? Annenin demek istediği, kız kardeşimi bu hale getiren benim miyim? Sen değil misin? Aslında sen olmalıydın. Ben mi? Nasıl? Anne, neden devam etmiyorsun? Tamam, sen bilerek yaptın. Hükümdar bey, Ne oldu? Hükümdar bey, hanımefendi. Bu elbise gerçekten de arıları çıldırtan şifalı otlarla ısıtılmış. efendi, o Kingle'nin elbisesine oyun oynadı ve kızımızı bu hale getirdi. Baba, bunu ben yapmadım. Bu Wing-Wan hanımın odasında bulundu. Demiştim ki, iki kız kardeşinize iki takım elbise yaptırdınız. Neden senin odanda da aynı elbiseden bir takım daha var? Bunu nasıl açıklıyorsun? Açıklasanıza. Çünkü bu elbise benim bedenime uymuyordu. Ben düşündüm ki bu elbise annemin kız kardeşimin bedenine göre yaptırdığı elbise. Annemi zor durumda bırakmamak için aynısından bir takım daha yaptırdım. Sen evi nasıl yönetiyorsun? Kendi kızının bedenini bile bilemiyorsun. Evet, ben biliyorum. Bunu hizmetkarlara yaptırdım. Kim bilebilirdi ki beden yanlış olacak? O da senin görevini yapmamandır. Wing-Wan evi yönetirken. Hiç böyle bir hata olmamıştı. Evet biliyorum. Bedeni yanlış yapmak gerçekten benim hatam. Ama Kingle'nin elbisesine kesinlikle oyun oynadı. Bu bir gerçek. Baba, bu elbisenin de kontrol edilmesini istiyorum. Hey meme. Wang anne. Anneme neden bakıyorsun? Hükümdar bey, bu elbisede de gerçekten sorun var.
Baba, bu demek oluyor ki biri hem benim hem de kız kardeşimin elbiselerini birlikte oyun oynamış. Sadece ben daha şanslıydım. Tam zamanında bir felaketten kurtuldum. Araştırın. Mutlaka oyun oynayan kişiyi bulun. Efendi, bu işi araştırmak için bana bırakın. Kızımızın hakkını mutlaka alacağım. Wing Wan. Sen yıllardır ev işlerini yönetiyorsun. Tecrübelisin. Annenle birlikte. Bu işi araştırıp çözeceksiniz. Evet, babacığım. Lord, Bayan Er'in yarasına ilaç sürüldü. Yazdığım reçetedeki ilaçları almanız yeterli. Peki, iz kalır mı? İyi dinlenir, yasaklı yiyeceklerden kaçınır, yaranın suyla temas etmesine izin vermese. İz kalmaz. Teşekkür ederim. Kahya. Saray hekimini uğurla. Baba, o zaman kızınız izin istiyor. Küçük hanım Dikkatiniz sayesinde, yoksa eşek arıları tarafından sokulan. ve suya düşen siz olacaktınız. Hanımefendi çok acımasız. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Bu olayı mutlaka Lord'a anlatmalı. Lord size hak versin. Faydası yok, faydası yok, faydası yok. Onlar benim gibi bir yabancı için adalet sağlamaz. Ama ben de onları rahat bırakmayacağım. Üç gün sonra, Vatan Tapınağı'nda. Bu da kim olabilir? Başka kim olacak? O ahlaksız. Kim? Küçük hanım, benim. Xiao Feng. Yaralanmadın mı? Sana zorluk çıkardılar mı? İyiyim. Sadece odamda tutuldum. Dün beni serbest bıraktılar. O kişi, Sam Prensi'nin adamına benziyordu. O kişi Sam Prensi'nin kendisiydi. Bugün çiçek ziyafetinde onu gördüm. Küçük hanım. Sam Prensi gerçekten o suikastçı mı? Bugünkü olayı ağzına saklayacaksın. Kimseye söylemeyeceksin. Anladın mı? Anladım. Defol. Beni kimse rahatsız etmesin. Defol. Öz kız kardeşim olmasaydın. Seni görmeye geldiğimi mi sanıyorsun? Ağabey. Kızma, kız kardeşim hala hasta, onunla tartışma. İyi bir şey olmuş. Arkasındaki de Türk yabancı. Asla affetmeyeceğim. Ağabey, aslında arkasındaki asıl suçlunun kim olduğunu biliyorum, o kişi. Söyleyip söylemeyeceğimi bilemiyorum. Neden böyle tereddüt ediyorsun? Hemen söyle. Evet. Wang Momo. Olamaz. Wang Momo, annemin yanında gelen hizmetçisidir. Ağabey, sen bilmiyorsun. Wang Momo'nun oğlu kumar bağımlısı oldu. Küçük torunu hastalandı, acil para lazım ama annem sadece aylığını kesmekte kalmadı. Normalde verdiği bahşişleri de vermedi. Yani Wang Momo kin beslediği için mi böyle yaptı? Ben araştırdım, Wang Momo bizzat bu otu bitki dükkanından satın aldı. Ağabey unutma. O zamanlar kız kardeşim nasıl eski süt annesi tarafından değiştirilip dışarı atıldı. Anladım. Anneme gidip soracağım. Yayılmasını istediğin haber yayıldı mı? Xia Feng gitti. Marquis'in sık gittiği tavernada mutlaka o dedikoduları duyacaklardır. Sahne hazır. Yine güzel bir oyun oynanacak. Seni alçak kadın. Hala beni görmeye cesaret ediyorsun. Biliyor musun neden eşek arıları seni soktu? Beni değil. Sen hile yaptın değil mi? Babama söyleyeceğim. Seni bu konaktan kovdurmasını sağlayacağım. Buna kendi yaptığının cezasını çekmek denir. Söylesene, eğer gerçekten araştırılsa. Kimin üzerine çıkardı? Seni alçak kadın, fazla şımarma. Ben Marquis'in kızıyım. Sen nasıl başkentin birinci yetenekli kızı olabilirsin? Tükürürüm sana. Sana dürüstçe söyleyeyim. Wang Momo'nun aylığı annem tarafından kesildi. Bu yüzden küçük torununun tedavi parası olmadı, bu nedenle. Kıyafetlerimizi bilerek değiştirdi. Orada fitne fesat yapmayı bırak. Henüz bilmiyorsun.
O zamanlar süt annen tarafından götürülmenin nedeni. Annenin süt annenin aylığını kesmesiydi. Ve bahşişlerini vermemesi. Bu yüzden küçük torununun tedavi parası olmadı. Bu nedenle. Kıyafetlerimizi bilerek değiştirdi. Ne? Siz anne kız, gerçekten her zamanki gibi aptalsınız. Aslında konakta yüzmeyi bilen momolar ve hizmetçiler vardı. Ama sizin kötü muameleniz yüzünden canlarını riske atarak sizi kurtarmak istemediler. Duydunuz mu? Ingo Marquis'un yeni bulduğu kızı tam bir ahmakmış. Hatta nedir bilmiyor. Üstelik kolunda bir ben olduğunu söylüyorlarmış. Ha. Ama o kadar zamandır geri döndü. Hala tek bir harf bilmiyor mu? Ingo Marquis'u ona özel bir çiçek seyir ziyafeti düzenledi. Ne utanç verici. Duydum ki bu çiçek seyir ziyafeti çok sönük geçmiş. Görünüşe göre bu bulunan kızın kendisi düzenlemiş. Geçmişteki ziyafetlerle kıyaslanamaz bile. Ah, bu hiçbir şey değil. O ziyafette eşek arısı tarafından sokulup suya düşen, küçük Türk tarafından kurtarılan, bu kasıtlı olmasın. Ning Hanım'ın nişanlısını kapmaya çalışıyor. Ha ha ha. İşte tam olarak bu. Anne, bu kötü hizmetçiyi artık tutamayız, yoksa ileride ne yapacağını bilemeyiz. Oğlum, bu işi ben ayarladım. Wang anneyi gönderdim. Anne, neden böyle bir şey yaptın? Wingwang da senin kızın. Neden ona zarar vermek istiyorsun? Kim ona bu kadar hava atmasını söyledi? O buradayken kesinlikle kız kardeşinin önüne geçecek. Bu çiçek seyir ziyafetinde onu biraz utandıralım. Havasını biraz söndürelim. Sana söylüyorum, sakın babanın öğrenmesine izin verme. Anne. Seni ahmaklıkta göklere çıkmış ahmak. Efendim, çay evine gitmemiş miydiniz? Nasıl bu kadar çabuk döndünüz? Az önce ne konuşuyordunuz? Çiçek seyir ziyafetindeki oyun bozan bulundu mu? Henüz değil. Wang anne, annemin maaşını kestiği için kin tutmuş. Bu yüzden elbiselerle oynamış. King'le kız kardeşimi bu hale getirmiş. Oğlum, sen nasıl? Anne, biliyorum yüreğin çok yufka ama kesinlikle. Bu hizmetkarlara göz yummamalısın. Artık annenin üzerine çıktı, şimdi onu suçlu çıkarmazsak. Çabucak senin üzerine çıkar, şimdi sadece kuyruğu kesip kurtulabiliriz. Seni alçak hizmetçi, böyle bir şey yapmaya nasıl cüret edersin? Gelin, onu odunlukta kilitli tutun. Anne, böyle kötü hizmetçiler sopa ile dövülerek öldürülmeli. Ah, kızım. Nasıl çıktın? Bu yüz rüzgar görmemeli. Anne, onu kesinlikle öldürmelisin. Kızıma çok kötü zarar verdi. Bu konuyu kesinlikle halledeceğim. Sen şimdi dinlenmeye git. Hayır, baba, siz kesinlikle kızım için adalet sağlamalısınız. Bu alçak hizmetçi yüzünden o olmasaydı anne babamla bu kadar yıldır ayrı kalmazdım. Muhafızlar. Dışarı çıkarıp sopayla öldürün. Anne, lütfen yapmayın. Ağzını tıkayıp dışarı atın. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi. Acı çekiyor musun? Yanındaki yetenekli insanları tek tek kaybetmek. Ve sonunda çaresiz kalmak nasıl bir duygu? Baba, ağabey, anne. Kardeşim, sen burada ne arıyorsun? Yaran henüz iyileşmedi. Nasıl dışarı çıktın? Yüzünde iz kalırsa kötü olur. Seni alçak kadın, sevinme. Ah, Öğrendiğin görgü kuralları bu mu? Şimdi dışarıda dedikodular dolaşıyor. Çiçek ziyafeti benim yaşlı yüzümü utandırdı. Senin gibi bir kızım olmasaydı keşke. Baba, ben de küçüklüğümden beri Hav malikanesinde büyüseydim. Ning King Wan'dan daha kötü olmazdım. O zaman Hav malikanesinde kal, kuralları iyice öğren. Ne zaman öğrenirsen o zaman çıkarsın. Efendim, kesinlikle King Lei'yi iyice eğiteceğim.
Ayrıca yönetici anahtarlarını Kingwan'a ver. Düzenlediğiniz çiçek ziyafetine bak, hiç gösterişli değil. Böyle bir şey bir daha olmayacak, efendim. Hesap defterlerine bakmadığımı mı sanıyorsun? Böyle devam ederseniz, er ya da geç siz bitirirsiniz. Malikanenin kasasında ne kadar para var? Hao Bey, tam da bu durumu size bildirmek üzereydim. Kasada neredeyse hiç para yok, hanımefendi, küçük hanım ve beyefendi. Oldukça para çektiler, bu yüzden çiçek ziyafeti için para kalmadı. Bu kadar sefil düzenlendi. Baba, annem Ning Guoho'nun eşi. Yönetici anahtarlarını elinde tutmalı. Anneme ev işlerinde yardım edebilirim. Evet efendim. Olmaz. Wingwan kardeşim, lütfen çekinme. Baba seni ailemizden biri olarak görüyor. Yoksa sen bizi aileden saymıyor musun? Annem ve kardeşim sadece para harcıyor. Ning Winglan gibi para kazanmayı bilmiyorlar. Baba, güveniniz için teşekkür ederim. Beklentilerinizi boşa çıkarmayacağım. Hao malikanesinden ayrılmak için başka bir yol bulmalıyım. Efendim, dışarıda dedikodular dolaşıyor. Kingle'nin suya düşmesi hakkında konuşuyorlar mı? Küçük Dük'ün onu kurtardığı olayı. Bunu söylemeye yüzün mü var? Şimdi şöhreti mahvoldu. Onu başka şehre evlendirmeyi düşünüyorum. Anne, başka şehre gitmek istemiyorum. Tamam, efendi, sen söyle. Bu nişan zaten Kingle'nindi. Zaten şöhreti mahvoldu. Yoksa bu işi kendi lehimize çevirelim. Küçük Dük de Kingle ile evlensin artık. Anne, o zaman Kingwan'a ne olacak? Wingwan, başkentin 1. hanımefendisidir. Üstelik Ning Dükü konağının desteği var. Kingwan'ın evlenme derdi yok. Wingwan, sen ne düşünüyorsun? Baba, artık herkes biliyor ki ben sizin öz kızınız değilim. Dük konağının bu evliliği. Zaten kızımın erişebileceği en iyi evlilik. Kızım bunu kız kardeşime vermek istemiyor. Ne vermek istemiyorsun? Bu nişan zaten kız kardeşinindi. Onun 10 yılından fazla hayatını çaldın, ona tazminat borçlusun. Ama anne süt anneye kötü davranmasaydı. Çocuk değiştirme olayı nasıl olurdu? Nasıl bana karşı konuşmaya cesaret edersin? Hepiniz susun. Önce Dük konağının ne diyeceğine bakalım. Eğer evliliği bile koruyamazsam, o zaman bu aileyi yönetmeye hiç gücüm yetmez. Baba, kendi isteğimle tapınakta inzivaya çekilip, baba ve annem için dua edeceğim. Dur bakayım. Bu bana karşı gelmektir. Muhakkak defterde para kalmadığını biliyor. Bu yüzden ev anahtarını bu kadar acele istiyor. Onların büyük ailesini beslemeye devam etmek için. Baba, umrumda değil. Bu evlilik benim. Olmazsa ölmeyi tercih ederim. Öyleyse öl. Baba. Kızma, sadece bir ayda defterde para kalmadı. Eğer Kingwan'ı ev yöneticisi yapmazsak, bu konağın giderleri nasıl karşılanacak? Yoksa sen ben. Sokakta tezgah mı açalım? Hayır, olmaz. Bu duyulursa ayıp olur. 3 gün sonra tüm resmi aileler vatan tapınağına tütsü yakmaya gidecek. Yoksa annem düşesle konuşsun. Hanımefendi, o küçük Dük açıkça o kızla ilişki içinde. Neden bu evlilikte ısrar ediyorsunuz? Ben buna önce bastır, sonra yükselt diyorum. Çünkü Ning King'le. Her şeyimi elimden almak istiyor. Ne kadar bırakmazsam, o kadar çok almak ister. Büyük hanım, başbakanlıktan biri haber getirdi. Yarın değil, ertesi gün Hugo tapınağına tütsü yakmaya davet ediyorsunuz. Anladım. Wingwan, kız kardeşin son zamanlarda evde yaralarını iyileştiriyor. Çok sıkıldı. Malikanede bir opera grubu kurmak istiyor. Sen de hemen bu işi hallet. Bu tür küçük işleri Kahya halletsin. Ah, Wingwan. Kız kardeşin yaralandı. Biraz ilgilenemez misin? Bir şeyler yap, iyi niyetini göster. Anne, bu sefer Hugo tapınağına tütsü yakmaya gitmemin nedeni kız kardeşim için dua etmek. Umarım yüzünde iz kalmaz.
Muhtemelen hesapta opera grubu kiralayacak para yok. Bu yüzden bu işi bana yaptırıyorlar. Benden para çıkarmak istiyorlar, hayatta olmaz. Küçük hanım, Shao Feng diyor ki, son zamanlarda ikinci küçük hanım ve küçüklük. Sık sık mektuplaşıyorlar ve ayrıca birbirlerine hediye gönderiyorlar. Takip etmeye devam et. Her şey ayarlandı mı? Evet, hanımefendi. Görünüşe göre onu bırakamayız. Anne, kızım, Ben de Hugo tapınağına gidip hava almak istiyorum. Evde sıkıntıdan öleceğim. ah canım kızım, çok acı çektin. Bu sefer Kesinlikle senin için intikam alacağım. Anne, o alçağı nasıl cezalandırmayı planlıyorsun? sen sadece izle. Zamanı geldiğinde anlayacaksın. Wing Wan, neden şimdi geldin? Annem ve düşes. Yan salonda çay içiyorlar. Yoksa önce biraz gezelim mi? Sonra. Ben de önce içeri girip dua edeyim. O zaman ben şuradaki serin köşkte seni bekleyeceğim. Xiaotao. Chen Cheng ile birlikte ol. Umarım Bodhisattva beni korur. Hao malikanesinden sorunsuz bir şekilde ayrılabilirim. Özgür ve bağımsız bir hayat yaşayabilirim. Kadın mürit. Hangi hayalin varsa bu prense söyleyebilirsin. Bu prens hepsini senin için gerçekleştirebilir. Bu Bodhisattva'ya karşı büyük bir saygısızlık. Bunun cezasını çekeceğinden korkmuyor musun? Topraktan yapılmış bir heykele inanmaktansa. Bana inan. Söyle. Hao malikanesine tam olarak ne yapmayı planlıyorsun? Elbette Hao malikanesinin yok olmasını istiyorum. Senin de aynı şeyi düşündüğüne inanıyorum. Sonuçta sen bu kadar yıldır Hao malikanesinin masraflarını zorla karşıladın. Onlar ise seni rahatça kullandılar. Şimdi hatta seni yok etmek istiyorlar. Beni yok etmek istiyorlar. Gidelim. Ne yapmak istiyorsun? Sana ne yapmak istiyorum? Neden bu kadar uğraşıyorsun? Sadece başkalarına söylesem yeter. Çiçek şöleni günü beni sen ısırdın. Baban. Ertesi gün seni uslu uslu evime getirir. Bu kadar gergin olmana gerek yok. Seni buraya getirmemin sebebi. Sana güzel bir oyun hazırlamış olmam. Ne oyunu? Gelip görürsen anlarsın. Bu, bizim anlaşmamız için. Özellikle hazırladığım bir tanışma hediyesi. Kingle, sen misin? Ne? Onlar mıymış? Ning Ying'le buraya da mı gelmiş? Ling Feng ağabey. Hao malikanesinde artık yaşayamayacağım. Korkma. Anneme en kısa sürede seninle evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Aslında Hao malikanesinin gerçek kızı sensin. Ningingle, aşağılık biri. Senden hiçbir şekilde üstün değil. ama ablan çok hilekir. Eğer babamı seninle evlenmeye ikna ederse ben ne yapacağım? Sevdiğim kişiyle evlenemezsem ölmeyi tercih ederim. Ah, böyle söyleme. Kalp sadece senin için atıyor. Bu sadece onların gizli buluşması. Az önce dedin ki, beni yok etmek istiyorlar. İzlemeye devam et. Kingle. Hiç hissettin mi? Bu odanın biraz sıcak olduğunu? Ben de öyle düşünüyorum. O halde şöyle yapalım.
Peçeni açıp hava ALV merak etme. Nasıl görünürsen görün. Seni seviyorum. Olmaz. En güzel halimi görmeni istiyorum. Bu buhurdanlıkta bir sorun mu var? Kingle, seni çok özledim. Ling Feng ağabey, bana karşı sorumluluk alacaksın, değil mi? Kingle, sana karşı sorumluluk alacağım. Yani o evde asıl ben olmalıydım, öyle mi? Hayır. Bundan daha kötü. Ningo Markiz'i, özellikle buraya, keşiş kılığına girmiş bir serseri getirtecekti. Sonra da dük eşini buraya çağıracaktı. Ve seni bu halde göreceklerdi. Seni mahvetmek istiyorlardı. Bunu nasıl biliyorsun? Bunu merak etme. Kısacası, bugün seni ben kurtardım. Sana güzel bir oyun da izlettirdim. Bana nasıl teşekkür edeceksin? Seninle anlaşma yapmayı kabul edebilirim. Ama bana Ningguo Markizliğine neden düşman olduğunu söylemelisin. Benim hikayem. Muhtemelen sen de biliyorsun. 10 yıl önce annem vefat ettikten sonra sınır bölgesine gittim. Evet. O zamanlar Xiaoyan'ın annesi çok gözdeydi. Xiaoyan'ın bir sonraki veliaht prens olacağı söyleniyordu. Ama sonra imparatorluk cariyesi Chen aniden öldü. Xiaoyan doğrudan sınır bölgesine gitti. Ve büyük prens, imparatorun gözdesi haline geldi. Evet, annen öldükten sonra en çok yarar sağlayan büyük prens oldu. 10 yıl önce Markizliği ben yönetiyordum. Markizlik o zaman büyük prensle temas kurdu. Ondan önce, Markizlik ile büyük prens arasında hiçbir ilişki olduğu duyulmamıştı. O zamanlar bu olayı derinlemesine araştırmıştım. Ama o sırada Ningguo Markizi zaten çökmüştü. Onun benimle veya Büyük Prens'le hiçbir bağlantısı yoktu. Bu yüzden Ningguo Markizliğini gözden kaçırdım. Bu da nihayetinde o zamanın gerçeğini ortaya çıkaramamama neden oldu. Bu tehlikeli şeyleri yapmasının annesinin intikamını almak için olduğunu düşünmemiştim. Veliaht prensliği için mücadele ettiğini sanıyordum. İçin rahat olsun, sana kanıt bulacağım. Annenin itibarını iade edeceğim. Geliyorlar. Ne yapmalıyım? Sana öğretmeme gerek yok, değil mi? Dük eşi, gerçekten çok özür dilerim. Hizmetçim sakar davrandı, çayı döktü. Sorun değil. Buyurun. Kim bu kadar cüretkar, Budist tapınağı gibi kutsal bir yerde? Böyle telaşlı bir şey yapmaya cüret ediyor. Anne. Siz burada ne yapıyorsunuz? Küçük beyefendi. Nasıl sen olabilirsin? Gelsinler. Yataktaki o, beyefendiyi baştan çıkaran sürtü. Aşağı çekin. Bakayım kim bu kadar yüzsüz. Durun. Gerek yok. Ona kesinlikle sahip çıkacağım. Anne. Hepsini hemen aşağı gönder. Utanmayı da biliyorsun ha. Yoksa yataktaki kişi Ning Wingwan mı? Dükün eşi, siz de sinirlenmeyin. Genç erkek işte. Kendini tutamaması olur. En fazla. Onu eve götürüp bir kariye yaparsınız. Olur biter. Ning Qingyan'ı kariye yapmak. O zaman King'le asıl eş olur. Anne, burada neler oluyor? Sen burada ne yapıyorsun? Anne, bu soru çok tuhaf geldi. Burada olmamalı mıyım? Nerede olmalıyım? Madem Ning Wingwan değil, o zaman yataktaki kim? Ne bekliyorsunuz? O kadını aşağı çekin. Bakayım, hangi ailenin sürtüğüymüş? Gerek yok. Çık artık. Nasıl King'le olabilir? Bu doğru olamaz. Peçesini çekip açın. Açmaya gerek yok. O, Kingle. King'le. Sen burada ne yapıyorsun? Anne, bana sahip çıkmalısın. Sen.
Yaptığın iğrenç şeye bak. Senin Wing Wan ile nişanın var. Bu olay yayılırsa, bundan sonra nasıl insan içine çıkacaksın? Anne. Sevdiğim tek kişi King'le. Statüsü bana uygun, o gerçek bir markiz kızı. Lütfen bana izin verin, anne. Sen. Seni ahlaksız. Anne. Anne. Gidelim. Küçük bey. Böyle gidemezsin. Merak etme, hemen ailemi gönderip King'le için evlilik teklif ettireceğim. Ona bir açıklama yapacağım. Hadi gidelim. Sen burada ne yapıyorsun? Seni çağırmalarını söylememiş miydim? Anne. Chen Chen ile biraz fazla konuştum. Geç kaldım. Biraz zaman aldı. Bunu bilerek yaptın. Anne. Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Eğer benden şüpheleniyorsan, gidip bu odada bir sorun olup olmadığını araştırsan daha iyi olur. Bu oda gerçekten sorunlu mu? Güzel. Çok güzel. Eve dönüyoruz. Bu sefer sen kaybettin. Kimin kazanıp kaybedeceği henüz belli değil. Eve döndüğünde ne yapacaksın? Bu benim meselem, majestelerinin endişelenmesine gerek yok. O zaman bunu aleve. Bu nedir? Beni düşündüğünde, onu gökyüzüne fırlat. Ya da tehlike anında da kullanabilirsin. Buna ihtiyacım yok. O kadar erken konuşma. Bu, söylentilerdeki bulut delen ok değil mi? Duyduğuma göre, majestelerinin Kara Panter Birliği'ni çağırabiliyormuş. Bu çok değerli. Görünüşe göre, majesteleri küçük hanıma iyi davranıyor. Kapa çeneni. Seni yüzsüz şey. Diz çök. Baba, Küçük bey ile gerçekten birbirimizi seviyoruz. Efendim, King'le bizim öz çocuğumuz. olan oldu. Onu öldürmenin ne faydası var? Acilen Dük Sarayı'nın gelip evlilik teklif etmesini sağlamalıyız. Düğün tarihini hemen belirlemeliyiz. Wing Wan. Kız kardeşin hatalı davrandı. Baba, annem haklı. Artık iş işten geçti. Durum artık değiştirilemez. Ancak ben ve kız kardeşim birlikte Dük Sarayı'na gelin gidersek, bu sorun çözülebilir. Hayal görme. Ling Feng ağabey seninle evlenmez. Bu da olabilir. O zaman Wing Wan oraya gidip soylu bir kariye olarak kalabilir. Kız kardeşine Dük Sarayı'nı yönetmesinde yardım eder. Böylece ben de biraz rahat ederim. Evet. Bu gerçekten uygulanabilir. Hayır, kabul etmiyorum. Aptal mısın sen? O sadece bir kariye. O zaman onun hayatı senin elinde olacak. Hala onunla başa çıkamayacağından mı korkuyorsun? Senin aşağılık kimliğin sadece bir kariye olmaya layık. Yanılıyorsun kardeşim, demek istediğim. Sen kariye olacaksın. Ben asıl eş olacağım. Beni kariye yapmak mı? Rüyanda görürsün. Piç kurusu. Ling Feng ağabeyin asıl eşi olmayı mı hayal ediyorsun? Boşuna hayal kuruyorsun. Wing Wan. Markizlik evi seni büyüttü. Şimdi karşılığını verme zamanı. Her ne kadar bir kariye olsa da, kardeşin göz kulak olacak. Günlerin daha rahat geçecek. Baba. Şu anda herkes biliyor, kardeşim evlenmeden önce eniştesiyle yatmış. Bu haber her yere yayıldı. Eğer ben ileride kariye olursam ve ahlaksızlık yapan kardeşim asıl eş olursa, korkarım dedikodular daha da kötü olacak. Kapa çeneni. İki ailede konuşmazsa. Nasıl yayılır ki? Baba. Geldim. Oğlum, Dük Sarayı ne dedi? Düşes dedi ki, pirinç piştiğine göre. Kingle'nin oraya gelin gitmesine razı olabiliriz. Ben de demiştim. Dük Sarayı bizim markizlik evimizi reddedemez. Bir hanımefendiyi bırakıp da kimliği belirsiz birini mi ister? Ancak bir şartları var. Ne şartı?
Hemen evlenmemizi mi istiyorlar? Dük Sarayı'nın şartı. İkisini de alacak. Ama sen Kariye olacaksın. Wingwan asıl eş olacak. İmkansız. Ling Feng ağabey kabul etmez. Bu, Dük Mu'nun fikri. Evet. Düşes açıkça söyledi. Kesinlikle evlilik öncesi iffetsiz. Ve bekaretini kaybetmiş bir kızı asıl eş olarak eve almaz. İmkansız. Asla pes etmeyeceğim. Ölmedikçe. O zaman erken öl. Ona bir beyaz ipek verin. Rezil oluyorsun. Baba. O kız kardeş. Ablam, diz çöküp bana çay sunmanı bekliyor olacak. Seni alçak. Asla. Hanım, yine de bizim Fang Fei bahçesi rahat. Ancak Dün gece Fang Fei bahçesinde bütün gece gürültü vardı. Hala ölmedi. O nasıl ölmek ister ki? Ama ölmek de istemiyor. Sadece Kariye olabilir. düşünmek bile ferahlatıcı. Hanım, efendi sizi çalışma odasına çağırıyor. Anladım. Baba, Wingwan. Dün haksızlığa uğradın. Baba, evin anahtarlarını sana teslim edecek. Bundan sonra, malikanedeki her şeyden sen sorumlu olacaksın. baba. Kızınız bu ağır sorumluluğu taşıyamaz. Beni bir para ağacı gibi görüp Marquis'un evini beslemeye devam etmek mi? Rüya görüyorsun. Bu ne demek oluyor? Dük Sarayı ile konuştum. Sen ana eş olacaksın. King'le Kariye olacak. Sen bir yetim kızsın. Eğer Marquis'un evinde olmasaydın, bugünlere gelemezdin. Baba, yanılıyorsunuz. Hemen evleneceğim. Marquis'un evini yönetmek artık bana uygun değil. Bilmediğin bir şey var. Bizim Marquis'un evi büyük bir felaketin eşiğinde. Sen de biliyorsun ki, Marquis'un evi bir zamanlar gelir giderini karşılayamıyordu. Hayatta kalması tamamen İçişleri Bakanlığı'ndan alınan paralara bağlıydı. Şimdi birikmiş borç. 1 milyon gümüş tayli buldu. Baba, Büyük Prens varken bizim Marquis'un evinin sorunu olmaz, değil mi? İmparator emretti. Soyluların ve Marquislerin İçişleri Bakanlığı'ndaki borçları araştırılacak. Eğer belirlenen süre içinde borç ödenmezse, suçlanacak ve mülklerine el konulacak. Ama baba, ben evi yönetmeye başlasam bile en fazla evin giderlerini karşılayabilirim. Bu 1 milyonluk açığı kapatamam. Baba biliyor. Sen her zaman akıllı ve çare bulabilensin. Marquis'un evi bu sefer tamamen sana bağlı. Eğer Hao ailesi suçlu bulunursa, sen, Hao ailesinin kızı olarak mutlaka etkileneceksin. Babandan rica ediyorum. Baba, lütfen böyle yapma. Bir yolunu bulacağım. İyi çocuk. Merak etme. Eğer Hao ailesini bu zor durumdan kurtarırsan, söz veriyorum, kız kardeşin asla senin statünü geçemeyecek. Geçmiş hayatımda da Ningguo Hao böyle yapmıştı. Aile bağları kartını oynayıp beni kandırdı. O milyonluk açığı kapatmak için canla başla çalıştım. Ama aile kurtulunca beni bir tekmeyle attılar. Baba, madem şimdi evi yönetmemi istiyorsunuz, yan binada yaşamaya devam etmem, statüme uygun değil. Fang Fei bahçesine geri dönmek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. İkiniz de kız kardeşlik bağınızı güçlendirebilirsiniz. Ona nasıl davranılacağını öğret. O halde kızınız izin istiyor. Tamam, git, git. Gelsin birileri. Bu evdeki her şeyi dışarı taşıyın. Bakalım hanginiz cüret edebilir? Bana vurmaya cüret mi ettin? Seni başkasının yuvasına konan hain. Kız kardeşim, sana vurmuyorum. Sana nasıl davranılacağını öğretiyorum.
Böylece ailenin şerefini lekeleyen çirkin işler yapmazsın. Sen kim oluyorsun? Buna layık mısın? Babamdan yönetici anahtarını yeni aldım. Bundan sonra evdeki her şey benim kararıma bağlı. Ne bekliyorsunuz? Ana odayı hemen toplayın. Büyük hanım için. Evet. Cüret edemezsiniz. Sen burada kalırsan ben nerede kalacağım? Tabii ki yan odada. Sonuçta gelecekte ikimiz de Dük ailesine gelin gideceğiz. Kız kardeşim Kariye olarak sadece yan odada kalabilir. Sen tam da yeni statüne alışmaya başlayabilirsin. Seni alçak, anneme söyleyeceğim. Cüret, ne cüret? Kim kızımı taşımaya cüret eder? Anne, Yönetici anahtarına güvenerek beni dışarı atmak istiyor. bana vurdu da. Hemen kız kardeşinden özür dile. Anne geri dönmem babanın ağzından onay aldı. Eğer inanmıyorsanız, bizzat sormana rağmen. Ama ben senin annenim, ne yapmanı istersem. Onu yapmak zorundasın. Yoksa gidip yetkililere söylerim. Senin saygısız ve asi olduğunu. Eğer annem yine yaramazlık yapmaya devam ederse, o zaman babama söylemek zorunda kalırım. Bu kadar yıldır. Gizlice ailenin evine ne kadar para yardımı yaptın. Eğer bunu öğrenirse, muhtemelen seni hemen boşar. Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl cüret ederim? Anne, ben sadece seninle mantık yürütüyorum. Korkarım sen daha evden çıkmadan babanın boşanma belgesi çoktan hazır olacak. Sen, Xiaotao, misafiri uğurla. hanımefendi, lütfen. Anne, o alçağın bizi böyle ezmesine nasıl izin verirsin? Bilmiyorsun. Şu anda bizim malikanede büyük bir sorun var. Bize yardım etmenin bir yolunu bulabilir. Malikanemiz nasıl bu kadar çok borç biriktirdi? King'le babanın memuriyet geliri fazla değil. Günlük hayatta malikanenin itibarını korumak için her yerde para harcanması gerekiyor. Bu yıllar boyunca Ning Wingwan para kazanıyordu. Malikanenin giderlerini karşılamak için. Anne, eğer onun para kazanma yöntemini bulursak, sonra onun yerini almak yeterli olmaz mı? Mümkün mü? Neden olmasın? Yoksa onun baskısı altında kalmaya devam mı edeceğiz? Birini araştırması için göndereceğim. Ning Wingwan, çok uzun süre keyif süremezsin. Harika. Sonunda geri döndü. Küçük hanım, az önce gerçekten çok tatmin ediciydi. Mutfağa emir ver, ikinci hanım hastalığından dolayı. Sadece hafif yiyecekler yiyebilir, ayrıca malikanenin giderleri kısılacak. Bundan sonra Markiz hanımın gereksiz harcamaları onun için durdurulacak. Küçük hanım, anlıyorum. Hemen onlara haber vereceğim. Ah bekle, önce bana giyinmemde yardım et. O yabancı tüccarla görüşmek istiyorum. Bir an önce bir çıkış yolu ayarlamam gerekiyor. Neden sensin? Beni görünce hayal kırıklığına mı uğradın? Bugün çok meşgulüm. Zamanımı boşa harcama. Acele ettiğini biliyorum. Ama önce acele etme, gel. İkiniz kız kardeşlerin. Birlikte Dük'ün evine gelin olmaya gideceğiz. Öyle de diyebilirsin. Hey, Mu ailesinin oğlunu bu kadar mı seviyorsun? Ah, sonuçta ben kimliği belirsiz bir kimsesiz kızım. Dük'ün evine gelin gidebilmek, önceki hayatımda biriktirdiğim şans. Bu ne biçim şans? Neden doğrudan o iki alçağa yol vermiyorsun? Onları bilerek rahatsız ediyorum.
Ama kendi evlilik gibi önemli bir konuda şaka yapamazsın. Ne yapıyorsun? Majesteleri benim evlilik konumla bu kadar ilgileniyor. Ne? Benden hoşlanıyor musun? Ne şakası? Bu prensin güzel eşleri ve cariyeleri çok. Sana sıra gelmez. O zaman beni neden çağırdın? Oh. Ciddi bir konu var. Aradığın o şey, Kont'un evinin çalışma odasında olmalı. Çalışma odası. Daha doğrusu, çalışma odasındaki gizli odada. Ama kontu yıllardır yönetiyorum. Hiç duymadım. Çalışma odasında gizli bir oda olduğunu. Yanılıyor olabilir misin? İşte bu yüzden, Kont Ningguo kişisi. Çok derinlere gizlenmiş. Anladım. Bu gizli odayı bulmanın bir yolunu bulacağım. Nerede? O İranlı tüccara git. Çok mu para sıkıntın var? Bu prensin parası bol, sana bakabilirim. O majestelerinin parası. Hımf, bu prensin demek istediği. Bu prens sana borç verebilir. Faizsiz. Hey, sonuçta. Şu an iş ortakları değil miyiz? Gerek yok, gerek yok. Tüm bunları kendi geleceğim için yol hazırlamak için yapıyorum. Bu arada Kont Ningguo bana dedi ki imparator yakında. Saray hazinesinin açılması bir şekilde soruşturulmuş. Büyük aileler telafi edemezse mülklerine el konulup suçlanacak. Bunu sen mi yaptın? Hey meme. Evet. Ama rahat olabilirsin. Bu prens sana söz veriyor. Kont'un evinden sorunsuz ayrılmanı sağlayacağım. Majesteleri. Ben insanlara kolay kolay güvenmeyen biriyim. Ayrıca servetimi ve canımı başkalarının eline bırakmayı da sevmiyorum. Geçmiş hayatımda zaten bir kez zarar gördüm. Aynı hatayı tekrarlamayacağım. Tamam. Yardıma ihtiyacın olursa. Çekinme, söyle. Küçük hanım, Gelirken fark ettim. beni takip eden biri var. Xia Feng, kimin takip ettiğini araştır. Emriniz olur. Küçük hanım, Ning Guoho'nun eşinin yanındakilerden biri. Eğer yakın zamanda biri sana yaklaşıp iş konuşmak isterse, onlarla anlaşmaya varmış gibi yap. Merak etmeyin, sadece büyük küçük hanımla çalışırım. Başkasına güvenmem. Dur. Ning Wingwan. Senin gibi kötü niyetli bir kadın. Nasıl benim asıl eşim olmayı hayal edersin? Hemen anneme git. Gönüllü olarak kariye olacağını söyle. Bana vurmaya cüret mi ediyorsun? Sana kariye olmayacağım. Gücün varsa annene git. Benimle evlenmemesini söyle. Guoho'nun eşi beni beğendi. Çünkü para kazanmayı ve evi yönetmeyi biliyorum. Beni sadece bir para ağacı olarak eve almak istiyor. Winkley'i görmeye gideceğim. Onu durdurun. İçeri girmesine izin vermeyin. Ling Feng ağabey. Onu durdurun. Cüret. Ben bir hav malikanesinin kızıyım. Beni durdurmaya cüret ediyor musunuz? Babam evi yönetmemi emretti, doğal olarak. Malikanemizin itibarını düşünmeyin. Onu kovun. Kapıdan girdiğinde, Ling Feng ağabeyin seni nasıl halledeceğini göreceksin. Onu diz çöktürün. Ning Wingwan, ben hav malikanesinin kızıyım. Nasıl bu kadar küstah olabilirsin? Çünkü Hav malikanesinin giderleri bana bağlı. Senin gibi itibarı zedelenmiş biri bu malikanede. Değersizsin. Saçmalıyorsun. İster inan ister inanma. İkinci küçük hanım aile kurallarını ihlal etti. Burada 1 saat diz çöksün. Kim kurallara uymazsa doğrudan malikaneden kovuldu.
Ning Ying'le şimdi anlıyor musun? Burasının neresi olduğunu. Onlarla gerçekten aile gibisiniz. Bu yüzden terk edilme tadını da tattırayım. Gizli oda nerede? Ne arıyorsun? Baba. Muhasebe defterini arıyorum. Annemin yönettiği dönemdeki hesaplarda bazı sorunlar fark ettim. Eski hesapları bulup karşılaştırmak istiyorum. Onun hesaplarında ne sorunu var? Bu söylemesi zor. Sorun değil, söyle. Aslında annem yıllardır gizlice ailesine yardım ediyormuş. Özellikle bu ay. Annem yönetirken ailesine tam 10.000 liraya yardım etmiş. Rezil şey. Marki. Hanım, sizi ön salona çağırıyor. Ah, Marky. Sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Kingley'i bahçede diz çöktürüp cezalandırıyor. İyi oldu. Eğer bir daha küçük beyefendiyle görüşürse, bacaklarını kırarım. Ama Kingley'i bahçede. Diz çöktürtemez. Onun ne hakkı var? Sen de. Markiliğin zengin olmadığını biliyorsun. Aileme gizli yardım yapıyorsun. Paraları geri al, yoksa seni boşarım. Sen. Efendi. Bu kadar yıl birlikte olduk. Beni boşamaya cüret ediyorsun. Bunu bilerek yaptın, değil mi? Efendiye söylemeyeceğini söylemiştin. Söyledim işte, ne yapabilirsin? Geçmiş hayatımda sizi en yakınlarım sandım. Sizse beni öldürdünüz. Bu sefer siz ölün. İsyan, isyan. Hizmetkarlar, ciğeri hemen çağırın. Bana adalet sağla. Ağabeyim dönünce kesin halleder. O alçak Ning Wingwan'ı. Ah, büyük beyefendi, büyük hanımefendi dinleniyor. İzin verin haber vereyim. Defol. Senin gibi bir hizmetçi bana engel olmaya layık mı? Ağabey seni kim kızdırdı? Burada iki yüzlü davranma. Neden babamın annemi boşamasına sebep oldun? Ağabey sakin ol. Gözünde ben böyle biri miyim? O zaman neden Kingley'i diz çöktürdün? Ve neden babamın annemi boşamasına sebep oldun? Kız kardeşimin ismini. Çünkü o ısrarla Mu Lingfeng'i görmek istedi. Ona yardım ediyordum. Anneme gelince çünkü o ailesine 10.000 liang gümüş gönderdi. Babam bunu öğrendi. 10.000 liang. Evet. Abi geçen gün hala şikayet ediyordun. Annen evi yönetirken sana para vermedi diye. Sebebi. Annen tüm parayı dayına verdi. Annem gerçekten de öyle. Nasıl tüm parayı dayıma verebilir? Geçen sefer sınıf arkadaşlarımla genel eve gittiğimde, öksürük. İçmeye gittiğimde, neredeyse hesabı ödeyecek param yoktu. Babamın annemi boşayacağını söylemesi, onu korkutmak içindi. Abi git annemi ikna et. Bu yıllar boyunca. Annenin dayıma verdiği para, en azından 300.000 liang gümüş olmalı. Eğer bu para geri alınabilse, biz de iç hazinenin açığını hızla kapatabiliriz. Haklısın. Hemen şimdi gidiyorum. Xiao Tao. Çabuk doktor çağırın. Küçük hanım, ben iyiyim. İyiyim, iyiyim. Xiao Tao. Kesinlikle senin hakkını alacağım. Küçük hanım. Benim için riskli şeyler yapma. Geçen hayatta. Ning'i sınıf arkadaşlarıyla genel eve gidip içti. Bir güzel için binlerce altın harcadı. Hatta kavga çıkarıp birini öldürdü. Ama bu sefer Ning'i başkası tarafından öldürülseydi. Ning Guo Marquis'un soyunu kurutmak istiyorum. Kahya buraya ne yapmaya geliyor? Yoksa Ning Guo Marquis şüphelendi mi? Marius, büyük kıza defteri götürmemi emretti. Böylece büyük kız tekrar almaya gitmez.
Kahya zahmet etmiş. Görünüşe göre başka bir yol bulmalıyım. Kötü haber. Kötü haber. Büyük genç bey başı belada. Genel evde biriyle tartıştı. Dövülüp kan kustu. Büyük genç beyi geri getirdik. Hemen doktor çağırın. Hey durun. Babam her zaman Büyük Prens'le iyi geçinir. Babamın Büyük Prens'e gidip saray hekimini getirmesini istemeye ne dersiniz? Pekala, pekala. Hemen gidiyorum. Çabuk ol, çabuk, çabuk. Xiaotao, sonra seni tiyatro izlemeye götüreceğim. Bayan, ben bir hizmetçi için buna gerek yok. Xiaotao, benim gözümde. Sen en önemlisisin. Doğru. Xiafeng'e söyle evdeki her türlü bilgiyi bana getir. Tamam. Doktor, lütfen oğlumu kurtarın. Anne, ağabeyim iyi olacak, merak etme. Hepiniz susun. Kraliyet hekimini rahatsız etmeyin. Oğlunuzun yarası çok ağır. Elimden bir şey gelmiyor. Cenaze hazırlığı yapın. Anne. O iyi olacak. Bugün gündüz hala gayet iyiydi. Ona bir şey olmaz ki. Hala konuşmaya yüzün var mı? O genel eve gittiğinde neden onu durdurmadın? Ben sadece kapanık bir evin hanımefendisiyim. Nasıl durdurabilirim ki? Sen neden ağabeyini durdurmadın? O içki içmeye gittiğini bana sen söyledin. Elbette abla, ağabeyimi öldürmek istedi. Wingwan. Sen Hao ailesinin tek varisini öldürdün. Ne yapmaya çalışıyorsun? Baba her zaman ağabey genel eve. Sadece meslektaşlarla içki içip iş konuşmaya gidiyordu. Daha önce hiç sorun olmamıştı. Nasıl olur da bu sefer bir şey oldu? Bence birileri kasıtlı olarak Hao ailesini hedef alıyor. Bu sadece bahane buluyorsun. Baba. Zaten soylu ailelerin iç saraydan borç alması çok yaygın bir şey. Neden birdenbire tam olarak soruşturmaya başladılar? Geçen seferde bin çiçek ziyafeti olayı çok büyük gürültü kopardı. Şimdi de ağabeyimin başına geldi. Acaba birisini gücendirdik mi? Yoksa 3. Prens benden şüpheleniyor mu? Bu sefer iç saray borçlarının tam soruşturulması. Yine 3. Prens önderlik ediyor. Baba. Kim olduğu konusunda söyle, ben de size yardım edeyim derdinizi paylaşayım. Evet, Hao Bey, düşünün, kim olabilir bir düşün. Hao ailemize zarar vermek istiyor. Büyük prensi çağırıp bizim için hak arayalım. Evet baba. Biz bir Hao ailesiyiz sonuçta. Bu olayı ben araştıracağım. Merak etmeyin. Peki ya oğlumuz ne olacak? Büyük prensi bulup bir çözüm düşüneyim. Baba. Kesinlikle en iyi doktorları bulup ağabeyimi muayene ettireceğim. Ne kadar para harcanırsa harcansın. Ağabeyimin hayatını kurtaracağım. Çok zahmet ettin. Kahya, şehrin en ünlü doktorlarını getir. Ne kadar pahalı ilaçlar gerekirse, ne kadar para gerekiyorsa hepsini veririm. Ama hesapta pek para kalmadı. Abla hesabı yönetiyordu. Nasıl para kalmadı? Yoksa abla yolsuzluk mu yaptı? Kardeşim böyle diyorsan. O zaman Kahya anahtarını sana teslim etmek zorundayım. Aman Kingle, kapa çeneni. Ablanla nasıl böyle konuşursun? Wingwan, bir çözüm bulsana. Ağabeyini kurtar, kardeşinin sözlerini takma. Biz bir aileyiz. Merak etme anne. Önce ağabeyime bakman için sana zahmet veriyorum. Tamam, Para bulmanın bir yolunu bulacağım. tamam. Dayıma haber gönder, borçlarını ödemelerini söyle. Hanımefendi, gerçekten para mı toplayacaksınız? Elbette. Aldığım o dükkanları, dolapları hepsini sat. Sonra hu tüccarlarına alıcı bulmalarını söyle. Fiyatı kesinlikle düşük tut. Anladım.
Bu, büyük ihtimalle Xiafeng'in gönderdiği şey. Hanımefendi, buna neden bakıyorsunuz? Çalışma odasında gizli bir oda var mı diye bakıyorum. Görünüşte bir sorun yok gibi. Hanımefendi, çalışma odasının dışına bakalım mı? Belki bir tuhaflık buluruz. Planlar sahte olabilir. Ama bina olamaz. Haklısın. Hadi. Xiaotao. Adımlarımızı say. Hanımefendi, sayıyorum. Ning Wingwan. Demek burada tek başına tembellik yapıyorsun. Sonunda yakaladım seni. Ne yaptığımı sana açıklamak zorunda değilim. Tembellik yapıyorsun. Babama söyleyeceğim. Büyük hanımefendi, ikinci hanımefendi. Kütüphanenin dışında ne yapıyorsunuz? Kahya, tam zamanında geldin. Hanımefendi kütüphanenin dışında. Gizlice bir şeyler yapıyor. Kesin kaçmak için bir şey çalmak istiyor. Hanımefendi, kütüphanenin dışında ne işiniz var? Biraz canım sıkkın. Hesapta biraz para vardı aslında. Ama annem hepsini harcadı. Şimdi Marquis'liyim. Paraya ihtiyacı olan çok yer var. Sessiz bir yer bulup ne yapacağımı düşünmek istiyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Annem parayı hep Marquislik için harcadı. Hiç gereksiz harcama yapmadı. Aynen. Beni nasıl suçlayabilirsin? Durumun ne olduğunu kız kardeşimin benden daha iyi bildiğini sanıyorum. Burada tartışmaya devam ederseniz hesapları kontrol etmek zorunda kalacağız. Cesaretiniz var mı? Sadece tembellik yapıyorsun. Hanımefendi, Marius geri döndü. Lütfen yanına gidin. Baba, Oğluna bakmıyorsun da burada ne yapıyorsun? Efendim, ben Ning Qingyan'ı arıyorum. Marquisliğin mülklerini gizlice satıp parayı alıp kaçmaya çalışıyor. Wingwan. Bu doğru mu? evet, doğru. Gördün mü baba? Yanılmamışım. Efendim, Kan bağı olmayan bu, beslenemeyen nankör biri. şimdi Marquislik zor durumda, o da kaçmak istiyor. Baba. Başka çarem kalmadığı için böyle yapmak zorunda kaldım. Bu sadece bir bahane. Baba. Başta dayımın evine para istemek için adam gönderdim. Ama dayımın adamları beni kovdu. Abimin tedavisi için acil paraya ihtiyaç var, başka çarem yoktu. Dayından para istemeye ne gerek var? Anne, bu yıllar boyunca açıktan gizliden dayıma verdiğin para. En az 3 milyon gümüş liradır, değil mi? Geri alıp abimin tedavisi için biraz kullanamaz mıyım? Anne, Seni aptal, hemen gidip parayı geri al eve. Yoksa seni boşarım. baba, bir yabancının sözlerine bu kadar mı inanıyorsun? Ona inanmayacaksam da sana mı inanayım? Sadece para harcayan bir beceriksiz. Marius. Hanımefendi, büyük oğlan uyandı. Ölmedi ha, ne kadar şanslı. Oğlum, sonunda uyandın. Bir şey olsaydı nasıl yaşardım? Abi, Bugünlerde annem ve ben seninle ilgilendik. Neredeyse hiç uyumadık. Uyanmış olman yeterli. Evde iyice dinlen, artık o pis yerlere gitme. Neden hareket edemiyorum? Nasıl hareket edemezsin? Beni korkutma. Saray hekimini çağırın. Emredersiniz. Saray hekimi geldi.
Marius, bir kelime konuşabilir miyiz? Burada konuş. Dinliyorum. Ning Bey'in yaraları ağır, uyansa bile artık. Sadece yatağa bağlı kalacak. Efendi, efendi. Gördün mü? Karma geri döndü. Efendi, bu saray hekimi yetersiz mi? Birçok ünlü hekim bulmadın mı? Evet. Belki başka bir ünlü hekim iyileştirebilir. Abi, çok endişelenme. Kesinlikle iyi olacaksın. Defol. Hepiniz defolun. Efendi, Baba. Son zamanlarda sık sık malikaneden çıkmam gerekecek. Abim için şahsen. Ünlü hekim arayacağım. Peki, git. baba, Ning Qingyan'a bu kadar mı güveniyorsun? Kapa çeneni. O şu an abin için koşturuyor. Ve Marius malikanesine para kazandırıyor. Sen ne yapıyorsun? Peki ya ben de Marius malikanesine para kazandırabilirsem? hatta milyonlarca gümüşün açığını kapatabilirsem, O alçak Ning Qingyan'ın yapabildiği her şeyi ben de yapabilirim. Sen mi? Tam bir hayalperestsin. Sessizce evde otur ve bana sorun çıkarma. Yoksa seni Marius malikanesinden kovarım. baba, Winkle, Babanın sözlerini ciddiye alma. Başarılı olursak. o, bizi elbette düşünecektir. Anne, sizce o yabancı tüccar bizimle işbirliği yapmak ister mi? Henüz anlaşamadık. Eğer bir pay daha verirsek, O yabancı tüccarın ilgisini çekebilir miyiz? Tüccarlar için en önemli şey çıkardır. Kesinlikle ilgisini çeker. pekala. Hemen birini görüşmeye gönderiyorum. Bu sefer ben gideceğim. Hepsini not aldın mı? Not aldım. Gizli odanın yerini buldum. Ama bu çalışma odasına hizmetkarların bile girmesi zor. Temizlik yapılırken bile Kahya orada oluyor. Evet. Geçen sefer yakalandığımdan beri beni artık yalnız bırakmıyorlar. Çalışma odasında defterleri kontrol etmeme izin vermiyorlar. Kusursuz bir plan düşünmemiz gerekiyor. Şafence söyle, Sam Prensi'nin konağına gitsin. Bu konuyu onunla bizzat konuşmak istiyorum. Tamam. Hanımefendi, Fener Festivali daha birkaç gün sonra başlayacak. Bugün bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Birazdan dışarı çıkıp dolaşalım. Majesteleri, ne kadar keyifli bir ruh hali. Beğendin mi? Sana hediye olsun. Nasıl olsa benim yolumun üstündeydi. Aldım. Ama ben bu feneri beğenmedim. Peki, ne tür bir fener beğenirsin? Yanlış anlama, sadece rastgele soruyorum. Gizli odanın yerini buldum. Nasıl buldun? Konağın tüm boyutlarını bizzat ölçtüm. Uzunluk ve genişlik, plan üzerinde olmaması gereken birçok yer olduğunu gösterdi. Bu da bir sorun olduğunu gösteriyor. Majesteleri, anladın mı? Aniden fark ettim ki bu kadın. Aslında oldukça güzelmiş. Gizli odanın yerini belirlemiş olsak da. O bölge sıkı korunuyor.
Ve sık sık devriyeler dolaşıyor. Eğer dikkatlerini çekersek, kanıtları önceden taşıyabilirler. Demek istediğin, tek seferde başarılı olmamız gerekiyor. Evet, Peki, iyi bir planın var mı? bir kaza yaratmayı düşünüyorum. Örneğin bir yangın. O zaman sen de adamlarını gönderip çalışma odasındaki gizli odaya girmelerini sağlarsın. Link markisi fark ederse, bunun sadece bir yangın olduğunu düşünecektir. Kanıtları yaktım. Bu sana daha fazla zaman kazandıracak. Görünüşe göre bu en iyi yol. O zaman anlaştık. Her şeyi ayarladığımda. Jafeng'i sana haber vermesi için gönderirim. Herhangi bir tehlike fark edersen. Sana işaret vermek için işaret fişeği kullanırım. Tamam. O halde. Ben gidiyorum o zaman. Bekle. Sürekli gezmek istemiyor muydun? Benim de hiç işim yok. Seninle birlikte gezebilirim. Majesteleri, bir kadınla alışverişe çıkacaksanız hesabı ödemelisiniz. Beni küçümsüyor musun? Bütün sokağı alsam bile. Beni fakirleştiremezsin. Beyefendi, hanımınıza bir şeker kamışı alın. O benim. Bütün bu şeker kamışlarını alıyorum. Teşekkür ederim beyefendi. Hangisini seviyorsan, dilediğini seç. Çok tatlı. Sen de ister misin? Bir tadına bak. Sen, bu benim yediğim. Gerçekten tatlı. Benim işim var. Önce dönüyorum. Çok ekşi. Öyle mi? Biraz ekşiymiş evet. Hanımefendi. Bence majesteleri sizden hoşlanıyor. Saçmalama. Ablacığım. Abime tedavi için ünlü bir doktor bulmaya çıkmadın mı? Nasıl bir erkekle Fener Festivali'nde gezersin? Gizlice buluşuyorsun. Yanlış gördün. Yanlış görmedim. Bir erkekle randevudaydın. Eğer Dük Sarayı bunu öğrenirse, sadakatsiz bir kadını asla istemez. O zaman gidip söyleyebilirsin. Zaten babam bana bir şey demez. Şu anki Marki Sarayı'nın giderleri. Ve kız kardeşimin yeme içme, giyim kuşam masrafları hala bana bağlı. Sana mı? Her öğünde mutfağın bana meze göndermesini mi? Bile bile yaptığını bilmediğimi sanma. Görüyorum ki kız kardeşim, sen aptal değilsin. Ning Wingwan. Çok uzun süre gurur duyamayacaksın. Bugün Hu tüccarıyla işbirliği konusunu görüştük. Ning Wingwan. Sen artık devre dışısın. Küçük hanım, bugün Ning King'le Hu tüccarıyla görüştü. Tahmin ettiğiniz gibi, işinizi elinizden almaya çalışıyor. Ama onların bilmediği şey, o Hu tüccarının sadece bir kukla olduğu. Asıl patron, bizim küçük hanımımız. Küçük hanım, Hu tüccarı talimatlarınıza uygun olarak Ning King ile işbirliği yapmayı kabul etti. Şimdi ne yapacaksınız? Gerçekten onun işinizi almasını izleyecek misiniz? Tabii ki bedelini ödeyecek. Bu tüccarla değildir. İşbirliği yapmak istiyorlarsa, önceden 10.000 liang depozito ödesinler. Ancak o zaman bu anlaşmayı kabul ederiz. 10.000 liang, Hao malikanesinin tüm parasını tüketir. Xiao Tao, emir ver, yarından itibaren tüm malikane harcamaları yarıya indirilsin. Mutfakta sadece sebze yenilsin. Tüm giysi alımları iptal edilsin. Küçük hanım,
Bunu yaparsanız bu hav malikanesi birkaç güne kalmaz alt üst olur. İstediğim de bu. Bu hav malikanesinin düzenini alt üst etmek. Zaten kargaşa çıkarmayı düşünüyordum. Şimdi fırsat kendiliğinden geldi. Tam zamanında geldin. Masada bunlar yenir mi? Nasıl ev yönetiyorsun? Baba, ablam ailemizin o kadar dükkanını sattı. Ve çok para kazandı. Ama hepsini kendisi tutuyor. Efendi, bakın artık gerçek yüzünü gösteriyor. Söyleyecek bir şeyim yok. Beğenirsen ye, beğenmezsen yeme. Sen, Ning Wingwan, şu anda sahip olduğun her şey. Ning ailesi tarafından verildi, köklerini unutma. Ning Wingwan, bu elbisem yeni yapıldı. Hepsini mahvettin. Efendi, gördünüz mü? İşte onun gerçek yüzü bu. Ne yapmak istiyorsun? Yemeklerin kötü olduğunu söylemedin mi? O zaman hiçbiriniz yemeyin. Baba, evin anahtarlarını ona verdikten sonra. Evde zorbalık yapmaya başladı. Sana evi yönetme yetkisi verdim, bu yetkiyi de geri alabilirim. Hav malikanesine gerçekten hükmedebileceğini mi sanıyorsun? Bana vermezsen kime vereceksin? Bana kahya anahtarını verdiğinizi bilmediğimi sanmayın. Bu koca malikaneyi geçindirmek için para kazanmamı istiyorsunuz. Saçmalıyorsun. Malikanenin o kadar çok işletmesi var ki. Sadece onlara göz kulak olman yeterli. Para kazanmana gerek yok. Unutma, bu dükkanların hepsi benim yıllarca emek vererek kazandığım parayla alındı. Ne olmuş yani? Eğer malikane seni büyütmeseydi, böylesine bir hanımefendi hayatı yaşayabilir miydin? Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz her şeyi ben sağlıyorum. Size olan borcum çoktan ödendi. Efendi, lütfen onu kov, bu yabancıyı. Evimizden kov. Öz çocuk olmadığını öğrendiğinden beri. Bizimle hep surat asıyorsun. Tam bu kritik zamanda. Bizimle inatlaşmak zorunda mısın? En azından şimdilik. Malikanenin milyonlarca gümüşünü karşılayacak para yok. Hala Ning Wingwan'ın yardımına ihtiyacımız var. Onu şimdilik malikaneden kovamayız. Efendi, sakın yumuşama. Neden beni malikaneden kovmaya cesaret edemediğini biliyor musun? Çünkü malikanenin o milyonluk devasa açığı henüz kapanmadı. Hayatlarınız benim elimde. Malikanenin bu zor zamanını atlatmasına yardım edersen. Ne istersen kabul edeceğim. Onun gitmesini istiyorum. Peki, kabul ediyorum. Baba, ben senin öz kızınım. Malikaneye kim yardım ederse, o benim öz kızımdır. Muhafızlar, onu kovun. Efendi. Olmaz. O bizim öz kızımız. Onu kovma. Ben malikanenin asıl hanımefendisiyim. Kovulması gereken sensin. Duymadın mı? Malikane için kim faydalıysa o gerçek hanımefendidir. Dur. Bir adım daha atarsan malikane efendisine seni de kovdururum. Sen, Ning Wingwan, öz kızım olmasan da benim elimde büyüdün. Neden bana, kız kardeşine böyle davranıyorsun? Neden mi? Çünkü çiçek şöleninde bana sorunlu bir elbise giydirmeye çalıştın. Eşek arılarının beni sokup rezil etmesini istedin. Vatan tapınağında dua ederken sahte bir keşişle namusumu lekelemeye çalıştın. Yapmadım, beni suçlama. Yapıp yapmadığını sen biliyorsun. Önümde annen kız sevgisi oynamaya kalkma. Midem bulandı. Geçen hayatta seni öz annem gibi görüp her şeyde seni düşündüm.
Ama sonunda beni acımasızca terk ettin. Şimdi sıra bende, seni terk edeceğim, Shoto. Onu dışarı atın. Vah vah. Anne, anne, sen, Hanımefendi. sen. Hemen birini gönder. Küçük hanımı Huguo tapınağına götürsün. Dışarıya dua etmeye gitti deyin, hanımefendi. Tüccarlardan haber geldi. Sadece 10.000 tael gücü. Depozito olarak verirsek bizimle işbirliği yapacaklar. 10.000 tael mi? Söyle ona, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Ama nereden bulacağız 10.000 tael gümüşü? Kızım için evi barkı satarım. Bu parayı mutlaka toplarım. Ning Wingwan bana dedi ki, Bu iş bitince, bu tek işten yüz binlerce tael kazanacağım. hanımefendi, markizliğin açıklarını kapattığınızda, Markiz size kesinlikle saygı gösterecektir. Para kazandığımda, Ning Wingwan'ın sonu gelecek. Shoto. Ningguo Markizine haber gönder, beni markizlikten kovmak istiyorsa. Adımı nüfus kayıtlarından silmek zorunda. tamam, küçük hanım. Hanımefendi son zamanlarda gizlice hazine odasını açıp, içindeki her şeyi sattı. Markizliğin özel hazinesini bile atlamadı. Bu da yetmez. Ningguo Markizine gizlice haber gönderin. De ki ata mirası tapınakları, bahçeleri ve ormanları satın alabiliriz. Ama fiyatı biraz düşük tutalım. Anladım. Ciafence söyle, 3. prense haber versin. 3 gün sonra yangın çıkacak deyin. İşte 10.000 tael gümüş banknot. Hanımefendi gerçekten kararlı. O halde bu sefer sizinle çalışacağım. Söz kesildi. Hanımefendi, şimdilik izninizle. Yolunuz açık olsun. Ning Wingwan, sonun geldi. Hadi, tapınağa gidip Winkyue'yi alalım. Annen neden hala gelmedi? Belki hala küskündür. Söylemedim mi? Bu kızı tanımıyorum diye. Efendi, biliyorum, sebebi Ning Wingwan. Marius ailesinin borcunu kapatabildiği için onun tahammül ettiğini biliyorum. Baba, annemle ben de para kazanmanın bir yolunu bulduk. Marius ailesinin borcunu kapatmak için yeterince para kazanabileceğiz. Küçük kız kardeşim. Aileye dönmeyi çok istediğini biliyorum ama bu kadar büyük bir yalan söylemene gerek yoktu. Bugün nihayet geldi. Artık biliyoruz. O kadar çok para kazanmanın sebebi, Ohu tüccarıyla işbirliği yapman. Bilsen ne olur. Ablam henüz bilmiyor. Ohu tüccarı artık benimle çalışıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? O her zaman sadece benimle çalışırdı. Asla başka biriyle çalışmaz. Bu tüccarının seninle neden çalıştığını sanıyorsun? Senin yüzünden mi? Marius ailemizin gücü yüzünden seninle çalışıyor. Yoksa sen değil. Ben sadece onunla biraz sohbet ettim. Ve o da benimle çalışmayı kabul etti. Ablam inanmıyorsa şuna bir bakabilir. Sizler gerçekten alacaksınız. Sizler gerçekten alacaksınız. Bu sefer Marius ailesinden kovulan sen olacaksın. Baba, bu kızınızın size hediyesi. Bu tüccarı bizimle uzun vadeli işbirliği yapmayı kabul etti. Marius ailesinin giderleri artık sorun değil. Ah, benim uslu kızım. Baba seni Marius ailesinden kovmak zorunda kaldı. Başka çaresi yoktu. Babana kızmazsın, değil mi? Baba, kızınız size nasıl kızabilir? Biliyorum.
Hepsi Ning Wingwan'ın baskısı yüzündendi. Wingle yine daha anlayışlı. Sonuçta öz değil, beslenmiş ama sadakat duymayan bir nankör. Efendi, şimdi hemen. Ning Wingwan'ı aileden kovabilirsin. Resmi daireye, hane kayıt belgelerini düzenlemeleri için birini gönderdim. Ning Wingwan'ın ismini bizim belgelerimizden sildim. Artık o ve Marius ailemiz. Hiçbir ilişkisi yok. Bugünü nihayet bekledim. Defol git. Seni bir daha asla görmek istemiyorum. Bu yıllar boyunca yedim, içtim, giyindim. Şimdi köprüyü geçtikten sonra yıkmak mı istiyorsunuz? Size söylüyorum, bu mümkün değil. Ne yapıyorsun? Hemen dur. Ne yapıyorsun? Bu benim antikam. Ne mi yapacağım? Sizinle birlikte öleceğim. Çabuk birisi gelsin. Onu yakalayın. Yangın çıkarmasına izin vermeyin. Hep birlikte ölelim. Çabuk birisi gelsin. Yangın var. Onu yakalayın. Kahya, çabuk onu tut. Zaten benim hayatım değersiz. Ölürsem sizi de birlikte götüreceğim. Konağı yakmaya nasıl cüret edersin? Seni ölüme terk edeceğim. Ne ölmene ne de yaşamanıza izin vereceğim. Üçüncü prensin adamları çalışma odasına gitmiş olmalı, değil mi? Kötü oldu. Lord Efendi, çalışma odası alev aldı. Nasıl oldu da çalışma odası yandı? Rüzgarla kıvılcım oraya uçmuş. Çalışma odasını tutuşturan da bu olmalı. Sürü kadar beceriksiz. Hemen yangını söndürün. Onu alt kata kapatın. Çabuk olun. Altın ve gümüş eşyalarımı getirin. Yakmasınlar aman. Of. Nasıl, kanıtı aldın mı? Neden Chuan Yun kılıcı kullanmadın? Bırak ben seni kurtarayım. Tavuk kesmek için neden balta kullanasın ki? Sadece bir tane var, israf etmek yazık olur. Ne kadar aptalsın sen. Bu sefer kullansaydın. Bir dahaki sefere sana yeni bir tane vermem yeterli. Kim senden benim için tasarruf etmeni istedi ki? Yüzün ağrıyor mu? Gerçekten biraz ağrıyor. Prens olarak sana merhem getirdim. Merak etme. Bu büyük öfkeyi mutlaka ben senden alacağım. Ben kendim sürerim. Burada ayna yok ki. Görebiliyor musun? Kıpırdama. Bırak ben yapayım. Prensim. Prensim tüm kızlara karşı böyle iyi mi davranır? Sen ikinci kişisin. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci de olacak yani.
Ben de senin soracağın soru. Bir önceki kişi kim? Diyeceksin sandım. Sormama gerek yok. Bir önceki kişi benim annem. Benimle gel. Hayır, şimdi gidemem. Eğer sebepsiz yere buradan çıkarsam. Ming Ulusu Lordu kesinlikle şüphelenir, hatta hazırlıklı olur. Bu durumda kanıtın tek vuruşta işe yaramaz. Bu benim sorunum. Sana düşmez. Hadi gel. Üçüncü prens. Ben nüfus kağıdımı almalıyım. Onurlu bir şekilde konağı terk etmeliyim. Seni kesinlikle eziyet edecekler, kolay kolay bırakmayacaklar. Üçüncü prens. İkimiz aslında sadece iş ortağıyız. Şimdi sen istediğin şeyi aldın ya. Bundan sonra bir daha buraya gelme. Ning Wing Wan. Gerçekten anlamıyor musun? Yoksa anlamazlıktan mı geliyorsun? Küçük hanım, neden onunla gitmedin? Bu kadar bencil olamam. Yıllardır sınırda tek başına. Annesinin intikamını almak için döndü. İntikam arzusunu herkesten iyi anlıyorum. Dışarıdaki durum nasıl? Çalışma odası yanınca Ning Guhu enkazı didik didik aradı. Sonunda Büyük Prens'i aramaya gitti. Ning King'le Fang Yuan'a geri taşındı. Shao Tao da çamaşırhaneye gönderildi. Şimdi malikanede sadece hanım söz sahibi. Bir yol bulup Ning Guhu'ya hemen haber verelim. Bu 100.000 liang gümüş meselesi böylece. Yakında dışarı çıkabilirim. Özgürlüğünüzü 100.000 liang gümüşle mi satın alacaksınız? Malikanenin 100.000 liang gümüşüyle özgürlüğümü satın almak. Oldukça değer. Evet. Anne, aslında biz Ning Qingwan'ı genel eve göndermeliydik. Binlerce erkeğin yatağında yatıp sürünmesini sağlamalıydık. İyi fikir. İyi fikir mi dedin? Hazinedeki her şeyi sattın mı sen? Bunları işbirliği depozitosu için sattım. Bu kadarını umursamıyorum. Evi yöneteceksen, malikanenin giderlerini karşılamalısın. Yoksa zengin bir tüccarın kızını ikinci eş olarak alırım. Dışarıya malikanenin parasız olduğunu asla duyurmamalıyız. Sen. Kızım, anne, şimdi ne yapacağız? Anne. Duydum ki, o zengin tüccar Wang, 8. karısını yeni kaybetmiş. Ning Qingwan'ı. Ona baş eş olarak gönderebiliriz. Demek istediğin, Qingwan'ı ona vermek. Ning Wingwan malikane prensesi. Ayrıca başkentin 1. hanımefendisi. O zaman siz de milyonlarca liang gümüş başlık parası isteyebilirsiniz. O da kabul edecektir. İyi fikir. Böylece Hu tüccarlarıyla iş yaparsak, paramız da eksik olmaz. Ning Wingwan, seni genel eve gönderemesek de, yaşlı bir adama işkence etmesi için vermek de fena değil. Annemin hazinedeki mücevherleri sattığını, babama sen söyledin değil mi? Peki öyleyse ne olmuş? Bir anlaşma yapalım. Karşılığında size 10.000 liang gümüş verebilirim. Ama bir şartla. Beni serbest bırakacaksınız. Asıl planın bu muydu? Maalesef başaramayacaksın. Getirin gelinin kıyafetini. Onu tutun. Bırakın beni. Yemeyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ben Dük Sarayı ile nişanlıyım. Dük Sarayı'nın evleneceği kişi Marki'nin kızıdır.
Yani ben. Sen ise karıştırılmış, kimsesiz bir kızsın. Statün bu kadar düşük. Dük Sarayı seni nasıl kabul etsin? Yangın çıkarıp anne babanı öldürmeye kalkıştığın. Dük Sarayı tarafından öğrenildi. Benim, küçük dük ile evlenmeme onay verdiler. Ben sizin Marki ailesinden değilim. Evlilik konusunda bana karışma hakkınız yok. Bu senin elinde değil. Kıyafetini değiştirin onun. Bırakın beni. Sana söyleyeyim, zengin tüccar Bay Wang'in ailesi çok varlıklı. Oraya gelin gidersen, rahat bir hayat sürersin. Uslu durman iyi olur. Yoksa başın belaya girer. Ha ha ha. O zengin tüccar 7 karısını da öldürdü. Bu güzel şansı sana bırakayım ben. Ben, Marky'nin kızıyım. Senin gibi aşağılık biriyle kıyaslanamam. Sonunda seni ayağımın altına aldım. Siz, hanımımı bırakın. Gelin, onu döverek öldürün. Ne yapacaksan bana yap. Bana yap. Dadımı nasıl öldürdüysen. Bugün de senin hizmetçini öyle öldüreceğim. Xiao Tao. Hanımım, Korkma, seni koruyacağım. Korkmuyorum. Sadece senin için endişeleniyorum. Wing Wan. ne yaptın sen? Ne yaparsa yapsın, artık çok geç. O bulut delen oku kim attı? Baba, onu Xiao Tao attı. Pek önemli bir şey olmasa gerek. O, Kara Kaplan Birliği'nin bulut delen oku. 10 binlerce seçkin askeri harekete geçirebilir. Marki konakımızı yerle bir edebilir. O, 3. prensin bulut delen oku. Ning Wing Wan'ın eline nasıl geçti? Bu kesinlikle ablanın çaldığıdır. Majestelerini gördüm. Majesteleri tam zamanında geldi. Ablanız, sizin geçen bulut okunuzu çaldı. Evet, onu da ateşledi. Majestelerini rahatsız etti. Suç onun. Bizi suçlamayın. Evet. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Seni alçak, daha çabuk diz çök. Kim benim kadınıma dokunmaya cesaret eder? Bu geçen bulut oku. Bunu ben verdim. San Prensi neden ona geçen bulut okunu verdi? Majesteleri, babamın yüzü suyu hürmetine böyle söylemenize gerek yok. Bile bile böyle söylüyorsunuz. İnsan sözü mü anlamıyorsun? Muhafızlar. Tokatlayın. Majesteleri, merhamet edin. Winglan. Sen 3. prensle ne zaman böyle iyi oldun? Bana bir söylemedin bile. O günkü çiçek şöleninde. O beni ısırdı. Böyle gidip geldikçe onu beğendim. Bu yüzden ona korunması için geçen bulut okunu verdim. Bir sorun mu var? Sorun yok. Bu sefer soylu ailelerin açıklarını araştırma işini 3. prens üstleniyor. Eğer Ning Wingwan 3. prensle evlenirse markilik sorunsuz kalır. O halde, Markining, sen ne büyük cüret. Benim prensesimi gizlice başkasına mı vermek istiyorsun? 3. prens, küçük hanım için adalet sağlamalısınız. Onlar, Küçük hanımı o, 7 karısını da öldüren zengine vermeye hazırlanıyorlar. Majesteleri, merhamet. Bu konudan haberim yok. Hepsi onların talimatıydı. Benimle ilgisi yok. O halde, Markining, şimdi kapıyı temizlemen gerekmez mi? Temizleyeceğim. Hemen boşanma mektubunu yazıp onu boşayacağım. Onları ve çocuğunu kovun. Onlarla artık hiçbir ilişkin kalmadı. Baba, bizi terk edemezsin. Evet. Ben sana milyonlarca açığı kapattım. Ne kadar uzaksanız o kadar uzaklaşın. Ning Ying'le. Markiliği bir cennet mi sanıyorsun? Şimdi iyi bak. Markiliğin gerçekte ne olduğunu görüyor musun? Kahya, onları kovun. Bu kadar zahmete gerek yok. Zaten birazdan. Sırayla. Götürüleceksiniz. Majesteleri. Gerçekten haberim yoktu. Onların işi bu. Vicdansız. Size çocuk doğurdum. Yıllar boyu hiçbir başarım olmasa da emeğim oldu. Burada imparator babamın fermanı var. Ninguo Marquis'unuz 1 milyon gümüş açık verdi.
Şimdi Ninguo Marius unvanınız elinizden alındı. Tüm aileniz sonsuza dek Ninguta'ya sürgün edildi. Majesteleri, lütfen birkaç gün daha süre verin. Mutlaka açığı kapatacağım. Doğru, mutlaka açığı kapatacağız. Mutlaka kapatacağız. Yoksa hala Ohu tüccarını mı bekliyorsunuz? Ne demek istiyorsun? Söylemeyi unuttum. Ohu tüccarının arkasındaki kişi benim. Sizinle işbirliği başından beri. Sadece bir tuzaktı. Nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Ben mi kötüyüm? Az önce beni o acımasız zengin tüccara ikinci eş olarak vermek istediğinizde, beni ölüme terk edip param için kullanmak istediğinizde, eğer acımasız olmasaydım, bugün ölen ben olurdum. Ama sen bizim Marius ailesinin bir üyesisin. Eğer hepimiz sürgün edilirsek, sen de kurtulamazsın. Anne, unuttun mu? Geçen gün beni Marius ailesinin kayıtlarından sildin. Artık Marius ailesinin bir üyesi değilim. Yanıldım. Gerçekten yanıldığımı anladım. Hiçbir şey için seninle yarışmayacağım. Beni gitmeme izin ver. Geç oldu. Geçen hayatta beni kullanıp attınız. Bu sefer nihayet sıra sizde, hak ettiğinizi buldunuz. Bu kadar büyük bir gürültüyle geldin, dikkat çekmez mi? Ne? Benim için gerçekten bu kadar endişeleniyor musun? Söylemek istemiyorsan boş ver. Babamın yanındaki hadım, Büyük Prens'in malikanesine gitti. Şu anda orada da müsaadere yapılıyor olmalı. İyi o zaman. Nihayet her şey bitti. Gel, seni bir yere götüreyim. İşte beni getirmek istediğin güzel yer bu mu? Pek de özel bir şey yok. Acele etmene gerek yok. Bir saniye, şaşırmayın. Efendim, oğlumuz hapiste, onu kurtarmazsak ölecek. Ölecek. Anlıyor musunuz? Ben kendimi kurtaramıyorum ki. Suç sizde, siz anne kız. Hepiniz orsuzsunuz. Keşke Vinglan benim öz kızım olsaydı. O zaman bu hale düşmezdim. Evet, sen birden ortaya çıkmasaydın. Wingwan bizden nasıl uzaklaşırdı? Markizlik nasıl tasfiye edilirdi? Bütün bunlar senin suçun. Markizliğe dönersem iyi günler göreceğimi sanmıştım. Siz bir grup işe yaramazsınız. Siz iki ihtiyar. Kim kızınız olmak ister ki? Ling Feng abi, sen burada ne yapıyorsun? Seni alçak. Hepsi senin yüzünden. Bizim Dük ailesi. Eksik gümüşü tamamladı. Üçüncü prensi kızdırmasaydınız, bize sıra gelmezdi. Bana vuruyorsun. Ben Markiz'in kızıyım. Markizlik unvanı alındı. Şimdi sadece bir kölesin. Ling Feng abi, çabuk kurtar beni. Kız kardeşim haklı. Sen bir orsuzsun. Yeter, kalk, yola çıkıyoruz. Çekil. Nasıl? Sana kötülük edenler hep içeride, değil mi? Bana nasıl teşekkür edeceksin? Onlar rüşvet alıp suç işlediler, hak ettiler. Nişanlın da şimdi yargılanıyor. Gelecekte erkek seçerken gözünü dört aç. Çok ekşi. Ekşi mi? Olamaz. Bu sefer özellikle seçtim. Hala ekşi mi? Tadını alamadım. Bir daha denemek istiyorum.
Ben öylesine biri değilim. Merak etme. Geri döndüğümüzde hemen babamdan izin isteyeceğim. Bize evlenme izni verecek, kaçamazsın. Ama ben şimdi kimsesiz bir kızım. İkimiz birlikte olursak, insanlar bizi uygun bulmaz. Uygun olup olmamak. Benim sözüm geçer. Bundan sonra kim laf ederse. Önce dilini keserim.